Arkadaşlar merhaba. Bu video serisinde Next.js'yi tanımaya çalışacağız. Next.js'nin şu an güncel sürümü olan 14 üzerinde çalışacağım. Next.js ile ilgili öncelikle teorik bilgiler, daha sonra kurulum ve daha sonra Next.js'yi tanıyacağız. Kanalımda Next.js ile geliştirmiş olduğum birkaç tane proje var. İsterseniz onlara da size örnek olması açısından bakabilirsiniz. Bazıları full stack, bazıları frontend ve bu şekilde devamları sürekli gelecek. O yüzden dolayı eğer ki ilginizi çekiyorsa bu tarz içerikler, abone olup like atarsanız sevinirim. Onun dışında Next.js nedir? Next.js web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir React çerçevesidir. React'tan farklı olarak Next.js üretime hazır tam özellikli uygulamalar oluşturmamıza sağlar. Neden Next.js öğrenmeliyiz? Web uygulamaların daha hızlı, verimli bir şekilde oluşturmamız için Next.js bize güzel bir çerçevedir. Bu çerçevede veri getirme, optimizasyon gibi birçok özelliği vardır. O yüzden dolayı Next.js'yi kullanabiliriz. Başlamamız için gerekenler: öncelikle HTML, CSS bilginizin iyi olması gerekiyor. Onun dışında JavaScript'te en azından temel olarak bilmenizi tavsiye ederim. Çünkü Next.js demek aslında modern JavaScript diyebiliriz. React ve Next.js arasındaki farklar: React yalnızca bir görünüm katmanı kütüphanesi, Next.js ise tam zamanlı tam bir kütüphane. Yani demek istediğim olay şu: daha önce de söylemiş olduğum gibi üretim için bunun içinde işte routing, sayfa optimizasyon, veri getirme gibi özellikler var. Bunlar neyle birlikte var? Next.js ile birlikte var. O yüzden dolayı arasındaki fark bu aslında. Next.js'in özellikleri: Next.js dosya tabanlı yönlendirme, epik rotalar, sunucu ve istemci tarafı işleme, veri getirme ve tercih edilen stil yöntemleri, Tailwind CSS, Bootstrap gibi birçok özelliği bulunmaktadır. Next.js'i kurarken isterseniz hazır bir şekilde Tailwind CSS'i de içinde hazır bir şekilde kurabiliyorsunuz şu an en azından. Ben genellikle Tailwind CSS ile çalışıyorum. İçeride az bir şey Tailwind CSS ile anlatmaya çalışacağım. İsterseniz siz o bölümü direkt tabi aşağıdan takip ederek geçebilirsiniz. Ya da bilmiyorsanız izleyebilirsiniz. Onun dışında Next.js'nin avantajları. Next.js'nin avantajları hızlı geliştirme, kolay yönetilebilirlik ve SEO dostu yapısı olması diyebiliriz. Daha birçok özelliği de var ama en belirgin özellikleri bunlar. Kaynak kodları ve GitHub depomuz. Şimdi ben kaynak kodlarını benim GitHub hesabımda paylaşacağım. Siz de isterseniz bu depodan aynı şekilde GitHub hesabından indirebilirsiniz kaynak kodları. Aynı zamanda ChatGPT'den birazcık faydalanacağım. Kaynak kodları yanına Türkçe açıklama satırları da yazdırarak o şekilde ne yapacağım? Import edeceğim. O yüzden dolayı isterseniz direkt dokümantasyonda takıldığınız bir yer olursa oradan da okuyarak ne yapabilirsiniz anlayabilirsiniz. Evet, şimdi Next.js, Vite.js ve Gatsby.js'yi karşılaştıralım. Şimdi Next.js'nin en büyük artısı sunucu taraflı render ve istemci taraflı render'ın olması. Ama Vite.js ve Gatsby.js'de bunlar olmadığı için genellikle Vite.js ve Gatsby.js ile statik yapılar oluşturulur. Yani full stack değil, genellikle frontend yapılar. Yani sadece tasarım odaklı siteler ve aynı zamanda küçük projeler için genellikle bunlar kullanılır. Bunlarla full stack yapılar geliştirilemez mi? Tabii ki geliştirilir. Ama alternatif çözümler kullanılması gerekir. Next.js'de SSR ve CSR olduğu için, yani sunucu taraflı render ve istemci taraflı render olduğu için o yüzden dolayı 1-0 öndedir. Gatsby'de daha çok içerik odaklı web siteler için kullanılır. O yüzden dolayı tercih edilir. Vite.js'de isminden de anlaşılacağı üzere Fransızca vite hızlı anlamındadır. Hızlı bir başlangıç anlamında, hızlı bir yeniden yükleme anlamında kullanılır. O yüzden dolayı da Vite.js tercih edilir. Şimdi artık kurulumlarımıza başlayalım. Şimdi Next.js'yi öğrenebilmemiz için normalde nextjs.org'a gelip buradaki dokümantasyon seçeneğine gelip burayı okumamız gerekiyor. İngilizce bir şekilde olduğu için olabildiğince ben de size buradan açıklamaya çalışacağım. Ve aynı zamanda örneklerle göstermeye çalışacağım. Installation bölümüne geldiğimizde burada bize diyor ki sistem gereksinimleri. Diyor ki arkadaşım diyor, sen eğer bunu kullanacaksan diyor Node.js'nin 18.17 ya da onun bir üst sürümlerinden birini kullanman lazım diyor. Minimum gereksinim benim bu diyor.
Ben diyor macOS'ta çalışırım diyor, Windows'ta da çalışırım diyor, Linux'ta da çalışırım diyor. Ben bunları destekliyorum arkadaşım diyor. Automatic Installation bölümü diye şöyle bir bölüm var ve şurada da bize kuracağımız kodu söylüyor. Şimdi eğer ki bilgisayarınızda Node.js yüklü değilse nodejs.org'a gelip bunu bu şekilde yüklemeniz gerekiyor. İndirip sadece next next diyeceksiniz. Daha sonra bir editöre ihtiyacımız olacak. Ben Visual Studio Code kullanıyorum ve bununla birlikte kullandığım snippetler de var. O yüzden anlatımımı yaparken bunun üzerinden yapacağım. O yüzden siz de Visual Studio Code kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim. Öncelikle Node.js'imizin bilgisayarda kurulu mu değil mi onu öğreneceğiz. Hemen şu şekilde geliyorum. Bir CMD ekranı açıyorum ve diyorum ki Node-V yazdığım zaman benim şu an kullandığım sürümün bu olduğunu görüyoruz. Ya da Node-versiyon derseniz yine aynı şekilde versiyon bilgisini öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi ben Visual Studio Code kullanacağım. Öncesinde CMD'mi tekrar açıyorum. Ben bilgisayarımın D'sinde çalışacağım için D klasörüne şu şekilde giriş yapıyorum. Siz herhangi bir klasörü açıp Visual Studio Code'da aç yapabilirsiniz. Terminalde yapmanız gerekmiyor. Ama ben terminalde yapacağım için o yüzden dolayı bu şekilde gidiyorum. Sonrasında benim D'de GitHub diye bir klasörüm olduğu için cd GitHub deyip bu klasörüme gideceğim. Sonra ben Next.js'yi kurmak istiyorum. Next.js'yi kurmak için şunu aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Sonrasında enter dediğimde bana ilk olarak projemin ismini soracak. Burada aynı zamanda toplu kurma çeşitleri de var. Bakalım şöyle nerede? Evet şu an göremedim ama bunların normalde toplu kurma yöntemleri de var. İşte mesela şöyle bir daha yukarı çıkayım. Yan tarafına tire ekleyip TypeScript, ESLint bunların tamamını yazarak da aynı şekilde kurabiliyoruz. Şimdi biz bu şekilde kurulum yapacağız. Bence bu şekilde kurulum yapmak daha kolay. Şimdi diyeceğim ki next js 14 diyeceğim. Bu şekilde repomun ismi de bu şekilde yapacağım. Enter yapıyorum. Daha sonra TypeScript istiyor musun diyor. Evet istiyorum diyeceğim. ESLint istiyor musun diyor. Ya ESLint ne işimize yarıyor diye soracak olursanız JavaScript kodumuzda olan hataları tespit eder ve bize bildirir. Açıkçası şu an için çok bir ihtiyacımız yok. No da diyebiliriz, yes de diyebiliriz. Yes diyelim hadi olsun. Tailwind CSS istiyor musunuz diyor. Evet Tailwind CSS istiyorum. Tailwind CSS'i manuel bir şekilde kurmayı da size gösterebilirim isterseniz. Ama ben şu an için yes diyeceğim. Sonra src directory diyeceğim. İstiyor musun, istemiyor musun diyor. SRC Directory yapısını ben beğenmiyorum. Bütün dosya dizinlerimin hepsi SRC'nin içinde oluyor ve bu yüzden dolayı ben kullanmıyorum. Tabii ki tercih meselesi. Ben o yüzden no diyeceğim. App Router istiyor musun diyor. Tavsiye edilir diyor. App Router istiyoruz. App Router bizim ne işimize yarayacak? Bazı kodların serverda, bazı kodların silent'ta çalışması için bunu kullanıyoruz ve yukarısında sürekli belirtiyoruz. Bu kod burada çalışıyor, bu kod burada çalışıyor ve tavsiye edilen bir yöntem. O yüzden yes diyeceğiz. Daha sonra import alias istiyor musun diyor. İstediğimi söyleyeceğim ve kodlarımı yazarken kütüphaneleri çağırırken bana bu ifadeyle çağıracağımı ve aynı zamanda mesela diyelim bir tane dosyamız var. Bir dosyanın içinde birden fazla export ettiğimiz fonksiyonlarımız var. Eğer ki toplu bir şekilde hepsini getirmek istersek yıldızla getirebiliyoruz. Bu işimize yarıyor. Ya da teker teker de getirebiliyoruz. Ben genellikle yes demiş olsam da şu yapıyı zaman zaman kullanıyorum ama toplu bir şekilde getirme işlemini kullanmıyorum. Tabii ki tercih meselesi ama şu an zaten kuruyoruz ve tekrar enter'a basıyorum. Kurulum başladı. Ortalama 35-40 saniye sürüyor. Daha sonra projemizi açacağız. Evet kurulumumuz tamamlandı. Daha sonra ben cd diyerek projemin ismini yazacağım. Projemin ismine ne demiştim? Next.js 14 demiştim. Şu şekilde yazacağım. Ve daha sonra kod nokta diyerek direkt Visual Studio Code'da projemi açabiliyorum. Şöyle hemen geldi gördüğümüz gibi. Artık bununla işim yok. Buranın üzerinde çalışacağım. Şimdi şöyle hemen sayfamı burayı da küçülteyim. Daha sonra bakalım. Şimdi ben bu projemi öncelikle şöyle bir dosya yapısına birlikte şöyle bir bakalım. Şimdi benim burada bir tane package dosyam var. Benim burada yüklü olan versiyon bilgilerim gibi çeşitli bilgileri görebiliyorum. Aynı şekilde burada da bazı kodlarım var. Mesela dev kodumuz var. Diyor ki işte build kodumuz var. Start kodumuz var.
Diyor ki arkadaşım diyor, eğer ki projeyi çalıştıracaksan diyor, ne yapacakmışsın? Diyeceksin ki npm next dev diyeceksin diyor. Npm next build diyeceksin diyor. Start diyeceksin diyor. Init diyeceksin diyor. Build seçeneğini genellikle projemizi eğer ki bir sunucuya yükleyeceksek, yani deploy edeceksek, o zaman kullanıyoruz. Ama projemizi geliştirirken dev kodunu kullanıyoruz. Şimdi hemen projemizi aynı şekilde gelelim yapalım. Açalım. İlk başta yukarıdan terminal ve new terminal diyeceğim. npm run dev diyerek şöylelikle projemi ayağa kaldıracağım. Onun dışında şöyle tekrar bakalım. Şöyle geldiğimiz gibi buraya bir tane Next.js'nin kendi bir kütüphanesini yükledi. Şöyle içine girdiğimiz zaman burada bir page sayfamızın olduğunu görüyoruz. Bu page sayfamız bize şu an gelecek. Onun dışında bir layout yapımızın olduğunu görüyoruz. Bunu da daha sonra zaten açıklayacağım. Bu layout yapısı aslında bizim sayfamızın düzenini sağlayan bir yapı. Adından da anlaşılacağı gibi bir tane de burada global CSS dosyamızın olduğunu ve burada CSS bilgilerimizin geldiğini görüyoruz. Burada şu üst taraftaki 3 tane kod çok önemli. Neden önemli? Tailwind CSS kullanıyorsak eğer bunları buradan silmememiz gerekiyor. Eğer ki Tailwind CSS'i manuel bir şekilde kurmak isterseniz Tailwind CSS'in sitesine gelip buradan get started deyip buradan burası mıydı? Bakayım şöyle. Using framework with Next.js, şuradaki şu adımları yapmanız gerekiyor. Öncelikle bunu yazacaksınız. Sonra bunu yazacaksınız. Sonra size oluşan dosyanın içine bunu yazacaksınız. Ve global CSS dosyasında gördüğümüz gibi bunu yazacaksınız. Ve npm run dev diyerek kullanacaksınız. Şimdi kısaca konumuz çok fazla Tailwind CSS olmadığı için Tailwind CSS'in direkt kurulumu bu şekilde geçiyorum, ama eğer ki kanalımda isterseniz Tailwind CSS ile ilgili küçük bir blog sitesi yapmıştım. Udemy'ye çekmiştim normalde bir kısmını. O yüzden dolayı bir Tailwind CSS anlatım parça parça şeklinde onlar da var. İstiyorsanız ona da bakabilirsiniz. Ya da isteğiniz doğrultusunda Tailwind CSS ile ilgili geniş bir eğitim anlatmaya çalışırım. Şimdi şöyle birlikte bir bakalım. Şimdi buraya dedi ki localhost 3000 diye sana bir tane şey oluşturdum dedi. Kontrolle birlikte buraya basıyorum ve benim karşıma bir sayfa gelecek. Gelen sayfa dediğim gibi page sayfasının aynısı. Yani diyor ki arkadaşım diyor, ben diyor sana şu an bu sayfayı getirdim diyor. Ben gelip burayı silersem gördüğümüz gibi hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Şimdi return'ün içinde öncelikle bir tane başlayıp bir tane biten şey olmak zorunda. Yani bu ne demek? Kısaca onu anlatayım. Şimdi burada div ile başlayıp div ile bitirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok gördüğümüz gibi. Span'la başlayıp span'la bitirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu yapamazsınız. Span ve daha sonra tekrar gelip buraya iki tane span yazamazsınız. Bunların ikisinin kapsaması gerekiyor. Yani bir tane bunların kapsayıcısı olması gerekiyor. Tasarımınız mı bozuldu? O zaman yapacağınız şey şu olur. Gelirsiniz bir küçüktür büyüktür açıp ve şu şekilde kapatırsınız. Bu da aynı şekilde bir kapsayıcı gibi ne yapar, bizi bu şekilde götürür. Bunun ismi belki kapsayıcı olmayabilir ama ben buna kapsayıcı diyorum. O yüzden çok fazla şey yapmayın, takılmayın. Bu ismi ben takmış olabilirim yani. Ama genel olarak mantığı şu an bu şekilde. Şu an sayfamızın yapısında şu şekilde bir şeylerin geldiğini görüyoruz. Bunlar Next.js ile birlikte gelen şeyler. Bunlar aslında global CSS dosyamızın burasında olan şeyler. Bunları silersem bana şu şekilde bir yapı geldiğini görüyorum. Daha sonra hata alabiliyoruz. O yüzden dolayı ben genellikle şu şekilde yapıyorum. HTML body ve daha sonra root ve süslü parantez. Burada bir tane değer veriyorum, işte ne olabilir? Padding 0 diyorum mesela. Bu şekilde yazıyorum. Normalde gördüğümüz gibi hiçbir karşılığı yok aslında, ama bunlar bazen olmadığı zaman CSS ile ilgili bir hata döndürdüğünü söylüyor bize. O yüzden dolayı ben bunu bu şekilde yapıyorum. Sonrasında şöyle tekrar gelelim. Bazen tabii ki tüm sayfamı etkileyecek bir şey olduğu zaman direkt tabii ki zaten burayı silip değiştirebiliyorum, ama şu anki konumuz olmadığı için o yüzden şu an bunu bu şekilde geçiyorum. Sonra kullanacağım eklentilere gelelim. Şimdi normalde benim kullanmış olduğum eklentilerden bir tanesi bu. Bir snippet kullanıyorum bu şekilde hızlı kod yazabilmek için. Şu an birazdan size bu snippet'i göstereceğim. Onun dışında şöyle tekrar bakalım. Şurada bir de Tailwind CSS ile ilgili bir snippet var. Bir de bunu kullanacağım. Eğitim süresi boyunca bunun ikisine kurulu olduğundan emin olun. Çünkü emin olun işlerinizi çok fazla hızlandıracak olan iki tane eklenti.
Onun dışında parantezlerle ilgili şunları kullanabilirsiniz. Auto rename tag, preter kod, renkli kodlar için bunları kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle ihtiyacınız olan en önemli iki eklenti bu. Şimdi gelin bu iki eklentileri öncelikle birlikte tanıyalım. Şöyle page sayfama geldim. Şimdi şuradaki şu yapımı siliyorum hemen. Buraya bir tane tekrar div açayım ve içine deneme Görkem diyeyim. Şu şekilde yapımız geldi. Şimdi normalde ben buraya class name dersem ve daha sonra bg Ctrl Space'e bastım. Red diyorum. Mesela gördüğümüz gibi ne yapıyor burada? Tailwind CSS'in eklentisiyle birlikte tüm Tailwind CSS kodlarına hızlı bir şekilde erişebiliyorum. BG Red 600 dedim mesela. Gördüğümüz gibi ne yaptı? Bu şekilde değiştirdi. O yüzden dolayı bu eklentiyi kullanıyorum. Diğer eklentim ne işimize yarıyor? RFCE ya da bunları sileceğim. RAFC yazdığım zaman bana şu şekilde hazır kodlar veriyor. Bu da benim işimi hızlandırıyor. O yüzden dolayı her seferinde uzun uzun bunları yazmaktansa bunlar React kodları, o yüzden dolayı bunu kullanıyorum. Evet, şimdi Next.js'de routing yapımızı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle page sayfama geldim. Şuranın ismini home olarak güncelledim. Daha anlaşılabilir olması için. Şimdi routing yapısında bize diyor ki arkadaşım diyor, sen eğer ki diyor sayfaları oluşturacaksan diyor page app klasörünün içinde bir klasör oluşturacaksın diyor. Onun içine de page.js ya da page.tsx oluşturacaksın diyor. Biz tsx ile çalıştığımız için ne oluşturacağız? Tsx oluşturacağız tabi. Şimdi şöyle gelelim, burada bize ne demek istiyor aslında onu anlatmaya çalışayım. Şöyle sayfamı az bir şey büyüteceğim. Ve şu an linkimize şöyle bakalım. Burada define routes diyor. Ben buraya tıkladığım zaman gördüğümüz gibi bu sayfaya geçti. Ben buraya tıkladığım zaman gördüğümüz gibi bu sayfaya geçti. Yani yapacağımız şey aslında tam olarak bu. İlk başta bunu statik olanını yapacağız ve daha sonra bunu dinamik olanını yapacağız. Şimdi ilk olarak statik olanını yaparak başlayalım. Şimdi hemen geliyorum buraya. App klasörümün içine geldim. New folder diyorum. Dashboard diyeceğim ve daha sonra içine tekrar geleceğim. Page.tsx diyeceğim. Sonrasında rafce diyeceğim. Yüklemiş olduğumuz eklentiyle birlikte bize bu şekilde gelecek. Hiç bir şeye basmadan direkt buraya dashboard yazarsam aynı anda hepsi düzelecektir. Bu şekilde yaptım. Sonra tekrar geldim. Dashboard diyorum ve gördüğümüz gibi artık benim dashboard'um var. Şimdi ben bu dashboard'un içine yeni bir sayfa oluşturmak istediğim zaman yine aynı şekilde settings ve tekrar onun içine tekrar geliyorum. Page.tsx ve tekrar yine rafce diyorum. Buraya diyeceğim ki settings. Evet. Şimdi özellikle şurada bir konuya değinmek istiyorum. Bura varsayılan olarak page olarak geliyor. Burayı değiştirmenizi öneririm. Eğer ki değiştirmezseniz deploy ederken diyor ki arkadaşım diyor ben bu page denilen bir şey tanımlamışsın da diyor benim kodlarımla çakışıyor diyor, bir sorun oluyor diyor, ya ismini değiştir diyor ya başka bir şey yap diyor. Buradaki mantık şu şekilde: eğer ki burada bir cons tanımladıysanız bunu daha sonra export etmeniz gerekiyor. İsminin hiçbir önemi yok. Sadece dediğim gibi bu yapıyla yapmanız gerekiyor. Dosya isminin page.tsx olması yeterli ve bir app'in içinde bir klasörün içinde aynı şekilde ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Ama burayı page şeklinde bırakmıyoruz. Yani şu şekilde yazabilirsiniz. Problem yok. Ama şu şekilde yazdığınız zaman deploy ederken problem oluyor. O yüzden dolayı bunu da sadece bir kısa bilgi olarak söyledim. Sonra tekrar dashboard'un içine geleyim. Aynı şekilde settings'i gördüğümüz gibi settings sayfasındayız. Yani yönlendirmelerimiz aslında statik olarak bu kadar basit. Evet, statik route'umuzu gördük. Statik route'umuzdan sonra şimdiki konumuz dinamik route. Ama dinamik route'a geçmeden önce açıklama satırlarından bahsedeyim. Şimdi gördüğünüz gibi ben sayfalarıma açıklama satırları ekledim. Gittiği sayfaları vesaire, dosya yapısımız vesaire burada bu şekilde gözüküyor. Şimdi ben bu açıklama satırlarını ekledikten sonra her bölümde, daha doğrusu mesela şu an static page'i anlattım. Static page'den sonra girip buradan ne yapabilirsiniz? Aynı şekilde dokümantasyonuna bakabilirsiniz. İleride olur da bir şey karıştırdığınız bir şey oldu, aklınıza gelmedi, bu dokümantasyondan da bu şekilde faydalanabilirsiniz. En azından sizin için Türkçe bir kaynak olarak bunu hazırlamaya çalışıyorum. Çok başarılı olabilir miyim bilmiyorum ama birazını ChatGPT ile birazını kendim ilk defa bu şekilde bir dokümantasyon hazırlayacağım. Umarım sizin de işinize yarar.
Burada değiştirilen sayfaları zaten görebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey Next.js 14 tutorial. Daha sonra buradan commit'lere tıklamak ve commit'lerden aşağıdan sona doğru, yani en eskiden en yeniye doğru görebilirsiniz. Benim şu an için ilk sayfam static page zaten. First commit zaten ilk atmış olduğum commit'ti. Bu da oluşturmuş olduğum commit'ti. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Buradan bunu bu şekilde görebiliyoruz. Dediğim gibi takıldığınız bir yer olursa buradan bakabilirsiniz. Şimdi gelelim artık dinamik rootlara. Şimdi dinamik rootlarda farklı olan şey aslında dosya yapısı. Yani ne demek istiyorum? Şimdi birlikte ona bakalım. Şöyle tüm sayfaları kapatayım. Bizim burada neyimiz var? Bir dashboard sayfamız var. Bu bir statik sayfa. Şunu yanlış eklemişim, silmemişim. Tamam. Neyse. Şimdi biz normalde dashboard dediğimiz zaman bu şekilde giriş yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi dinamik root için şu şekilde yapacağım. Bir köşeli parantez açıp kapatıyorum. İçine de deneme amaçlı şöyle bir product diyeyim mesela. Daha sonra bunun için aynı şekilde gelip page diyelim, page.tsx diyelim ve daha sonra rafc diyeyim. Ve sonrasında benim buraya farklı olarak bir şeyler yazalım. Mesela diyelim ki product, şöyle 2 nokta ekleyeyim. Tamam. Şimdi normalde benim bu statik yapım olduğu için dashboard geldi ama bu dediğim gibi bir dinamik yapı. Yani bu ne demek? Ben buraya dashboard yazdığım için ilk başta dashboard gelir. Çünkü statik yapıların bir önceliği vardır. Ama dashboard dışında başka bir şey yazarsam, mesela dashboard A yazdım. Beni product 2 nokta, yani buraya gördüğümüz gibi yönlendirdiğini görebiliyoruz. Ya da buraya yazdığım her ne olursa olsun hiç fark etmez. Ben artık bu sayfaya geliyorum. Peki ben buradaki bu değeri nasıl alacağım? Hangi sayfayım nereden bileceğim? Şimdi şuraya da şöyle tekrar gelip bakacak olursak, mesela şu andaki defined root sayfasındayız. Next.js'nin sayfasındayız aynı şekilde. Şöyle tıklayalım. Gördüğümüz gibi bu şekilde ne oluyor? Sayfalar değişiyor. Biz de şimdi yine aynı şekilde bunu yapmaya çalışacağız ufaktan. Şimdi şöyle yapacağım. Hemen gelip buraya bir tane parametre ekliyorum. Diyeceğim ki buradaki parametre params olacak ve buraya tekrar bir süslü parantez açıyorum. Daha sonra params ve buradaki dosyamın ismi, yani köşeli parantezin içindeki ismi. Buradaki isim page değil yani. Ne yapacağım? Buraya geleceğim. Product diyeceğim. Sonra tekrar gelip baktığımızda gördüğümüz gibi artık yukarı ne yazarsam yazayım buraya onun gelmiş olduğunu görüyoruz. Dinamik dosya yapımızda bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bunu buradaki gibi yapmaya çalışalım. Mesela burada ne yapmış işte. Şunu öncelikle buradan sileyim. Şöyle tekrar geleyim. New folder diyeyim. Document diyelim. Mesela document yok, sadece document diyeceğim. Daha sonra document'in içine geleceğim. Bir tane page.tsx açacağım ve şu şekilde rafc diyeceğim. Daha sonra document sayfamızda bizim normalde ne varmış şöyle bakalım. Ufaktan benzerini yapmaya çalışalım ki bizde de şey olsun. Introduction document diyelim. Bu bizim normal document sayfamız artık. Şöyle tekrar geleyim, burada doş diyeyim. Gördüğümüz gibi bu sayfamız geldi. Sonra bu document sayfasının içinde mesela ne varmış? Routing varmış. Routing'in içinde gerçi bayağı bir fazla link gidiyor. Biz şu şekilde gidelim. Routing diyelim ve içine defined route isteyerek devam edelim. Şöyle geleceğim hemen. Diyeceğim ki routing diyelim. Bu da statik bir sayfa olsun. Aynı yapmış olduğumuz gibi tekrar geliyorum. Page.tsx diyeceğim. Ve tekrar rafc diyeceğim. Ve tekrar gelip bakacak olursak buraya document/routing. Evet, gördüğümüz gibi buraya da şöyle routing diyelim ki belli olsun hangi sayfada olduğumuz. Şimdi routing sayfasının içine de aynı şekilde tekrar geleceğim. Bir tane klasör oluşturacağım. Oluşturmuş olduğum klasörün içine routing menü diyelim mesela ve tekrar geleceğim bunun içine. Diyeceğim ki page.tsx ve sonra tekrar rafc. Sonra burada diyelim ki routing menü item diyeyim mesela ve sonra buraya diyelim ki süslü parantez açıp kapatayım. Params'ın içindeki routing menü. Şöyle pardon. Params'ın içindeki routing menü yazarken şu şekilde yazıyoruz ve şuraya muhakkak tabii ki ne ekliyoruz? Parametremizi ekliyoruz. Tamam. Şimdi gelip aynı şekilde buna bakalım. Routing dedik. Gördüğümüz gibi bir şey yok. Doge sayfamızda gördüğümüz gibi bir şey yok. Tekrar gelelim routing. Ve routing'den sonra tekrar geldim. Herhangi bir şey yazdım. Ve gördüğümüz gibi routing menü item bu şekilde olduğunu ne yapıyoruz görebiliyoruz. Dinamik yapımızda şu an için bu şekilde. Şimdi catch all root yapısını görelim birlikte. Şimdi normalde biz
Doge klasörümüzün içine routing ve bunun içine routing menü diye bir şey oluşturdum. Ve bunun içinde şöyle bir tane sayfamız var ve bu şekilde girebiliyoruz. Ama biz şunu da isteyebiliriz. Mesela routing'den sonra yine bir şeyler yazsın, yine bir şeyler yazsın, yine bir şeyler yazsın, yine bir şeyler yazsın. Yani ben bunun sonsuz bir şekilde olmasını isteyebilirim. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunun için şöyle yapayım öncelikle. Yeni tekrar bir tane klasör oluşturayım. Burayı hiç bozmayayım. Şöyle tekrar geliyorum aynı şekilde. App klasörünün içine sağ tıkladım. İsmi Catch olsun ve tekrar geliyorum içine. Oluşturacağım şey şu şekilde olacak. Klasör. Bir tane süslü parantez açıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra bunun ismine işte page diyelim. Ve daha sonra tekrar bunun içine aynı şekilde geleyim. Page.tsx diyeyim ve şu şekilde rafçe diyeyim. Ve sonra yine aynı şekilde gelip buraya parametrelerimi yazacağım. Diyeceğim ki params. Sonra da şuraya yine aynı şekilde gelelim. Bir süslü parantez. Params nokta ne yazdık oraya? Page yazdık. Yine aynı şekilde page'imi bu şekilde söylüyorum. Şimdi tekrar yine aynı şekilde sayfamıza bir gelelim bakalım. Doge değil bu sefer cache dedim. Ve bir sayfa yazdım. Ve karşıma çıkan sayfa şu an gördüğümüz gibi bu şekilde geldi. Tekrar bir şey yazıyorum ve buraya gördüğümüz gibi aynı şekilde devam ediyor. Şöyle bir şeyler yazayım tekrar. Yine baktığımızda gördüğümüz gibi devam ediyor. Biz bunları aynı zamanda şöyle de yapabiliriz. Deriz ki buraya console.log paramsları yazdır arkadaşım. Tekrar gelip buraya baktığımızda gördüğümüz gibi her sayfadan sonra bize bir dizi şeklinde olarak böyle sınırsız bir yapı oluşturabiliyoruz. Mesela gelip buradaki sayfaya da örnek olarak bakmamız gerekirse. Mesela App Building Your Application diyor. Bu buranın içeriği. Sonra şöyle tekrar şuraya geleyim mesela data fetching. Mesela yine aynı şekilde buradan devam ediyor. Bunun içi yine aynı şekilde burada gördüğümüz gibi bu şekilde bir yapı var. Yani sınırsız bir şekilde bunun ismiyle daha doğrusu Catch All Roots ismiyle bu şekilde bir yapı oluşturabiliyoruz. Catch All Roots yapısına bir de örnek olarak şunu göstermek istiyorum. Normalde bizim şu şekilde bir sayfamız var ama biz şöyle Catch sayfasına şöyle tekrar gelip sadece Catch yazdığımız zaman hiçbir şeyin gelmediğini görüyoruz. Burası için çözüm olarak ne yapabiliriz? Cache'in içine gelip tekrar yeniden bir tane page.tsx yazıp daha sonra şu şekilde yazıp bu sayfayı doldurabiliriz. Evet, şu şekilde sayfamız gelebilir. Ya da ben yine aynı şekilde bu yapıyı kullanmak isteyebilirim. Yani yine aynı şekilde bana buradaki içeriklerin gelmesini isteyebilirim. O zaman ne yapacağım? O zaman ben page.tsx'i buradan sileceğim. Şuradaki şu köşeli parantezli olan alanımıza tekrar geleceğim. İsmini değiştireceğim. Ve tekrar geleceğim buraya bir tane daha köşeli parantez aç kapat yapacağım. Bunu bu şekilde yaptığım zaman tekrar cache sayfasını yenilediğim zaman bana bu sayfanın direkt içine alıyor ve params page bir parametre değeri olmadığı için bize direkt bu sayfayı normal bir şekilde getiriyor. Bu da sadece alternatif bir yöntem olarak bu da tabii ki kullanılabilir. Şimdi zaman zaman sayfalarımızı gruplamak isteyebiliriz. Şimdi birlikte buna bakacağız. Şimdi normalde bizim admin'in sayfalar olabilir, user'ın sayfalar olabilir, herkesin görebildiği açık sayfalar olabilir. Biz bunları gruplamak istediğimiz zaman yapmamız gereken şey oldukça basittir. Yeni bir folder'ı açıp daha sonra normal parantez açıp kapatıp daha sonra bunun içine bu sayfanın ismi yazmaktır. Mesela ben şu an için bir admin sayfası oluşturayım ve daha sonra tekrar geleyim. Aynı şekilde app klasörünün içine bir de site klasörü oluşturayım. Şu an bu site yapısı yani bu site klasörü genellikle yaygın şekilde kullanıldığı için özellikle gösteriyorum. Normaldeki bu page sayfası yani bizim şu ana sayfamız bunun içine taşınır. Bunu bu şekilde baktığımız zaman benim ana sayfamda hiçbir değişiklik olmadığını ve bunun herhangi bir parantezler vesaire yazdığımızda hiçbir etkisinin olmadığını görüyoruz. Şimdi gelelim admin yapısına. Aslında buradaki admin yapısında bizim için hiçbir anlamı yok. Sadece bizim gruplamamıza yarıyor. Yani ben burada artık slash'tan sonra admin yazmam gerekmiyor. Ben buranın içine ne oluşturduysam onu yazmam gerekiyor. Yani benim buraya yazmış olduğum adminin hiçbir anlamı olmuyor yani. Tekrar geleyim bunu gösterebilmek için diyelim ki mesela forget password.tsx diyelim. Mesela daha sonra tekrar geleyim. Bunun içine bir tane file açayım ve içine page
diyeyim. Ve tekrar geleyim mesela. Yeni bir tane daha sayfa açayım. İşte login diyelim. Ve daha sonra tekrar gelelim. Bu login'in içine tekrar page.tsx diyelim. Şimdi tekrar gelip bunların içine teker teker dolduruyorum. Rafc hemen şuraya diyelim ki forget password ve page'in içine yine aynı şekilde yanlış yazdım galiba. Tamam, şöyle düzelteyim. Burası neymiş? Login'miş. Şunu login olarak düzelteyim. Tamamdır. Şimdi tekrar yine aynı şekilde gelip bakalım. Normalde burada dediğim gibi admin hiç büyük mü yok. Ben burada slash yazıp tekrar login yazarsam bana gördüğümüz gibi login sayfasındayım. Forget password sayfama da yine aynı şekilde gelip yazarsam forget password, yanlış yazdım sanırım. Evet, yanlış yazmış. Bunun yanına sonra tsx yazmışım. Şöyle hemen düzeltelim. Tekrar gelip şu şekilde yenilersem gördüğümüz gibi forget password sayfasına da bu şekilde erişim sağlayabiliyorum. Yani demek istediğim olay budur ki ben admin klasörü, user klasörü, sitenin klasörleri gibi gruplama yapmak istersem parantez açıp içine ismini yazıp bu şekilde kullanabiliyorum. Evet, şimdi link yapımızı öğrenelim. Bu artık URL ile gezinmeyelim de linklerle birlikte gezinelim. Bunun için öncesinde şöyle dokümantasyonuma baktığımda bana diyor ki arkadaşım diyor, link yapısını kullanacaksan diyor şöyle bir kütüphane var diyor. Bunu geleceksin buraya ekleyeceksin diyor. Sonra da diyor ki href kısmına gitmek istediğin sayfayı söyleyeceksin diyor. İşte neye tıklandığı zaman gidecekse diyor bunu da linkin içine alacaksın diyor. Ben de hemen bunu aynı şekilde gelip kopyalayayım. Şöyle yapacağım. Hemen şuraya küçük bir tasarım yapayım öncesinde. Diyelim ki burası home sayfası. Ve tekrar geleyim. Şuraya bir tane daha div açayım. Class name ekleyeyim ve flex diyeyim. Yan yana şeyler kullanacağım için o yüzden dolayı flex diyorum. Ve aralarındaki boşluklar içinde gap 8 diyorum. Bu kaç piksellik? Yani 32 piksellik sağ tarafa, alt tarafa, üst tarafa neyse işte duruma göre ne yapıyor? Bize boşluklar veriyor. Daha doğrusu sağ tarafa, sol tarafa demeyeyim. Şöyle diyeyim daha doğrusu. Birbirleri arasında yukarıdan aşağı ve sağdan sola şeklinde veriyor. Ya da siz isterseniz tabii ki gap x ile sağdan boşluk, gap y ile de üstten boşluk aynı şekilde verebilirsiniz. Şimdi link yapısına ekledim. Zaten çok fazla table CSS'e girmeyeceğim. Şöyle yapalım. Diyelim ki dashboard diyelim. Product diyelim. Bir tane daha aynı şekilde oluşturayım. Burası da ana sayfa olsun. Buraya da home diyelim. Şimdi bunları oluşturdum. Gideceği sayfaları oluşturacağım. New folder diyelim. Dashboard diyeceğim. Ve sonra tekrar yine aynı şekilde product diyeceğim. Ve bunların içine birer tane page.tsx açacağım. Ve şu şekilde rafce diyeceğim. Ve buradaki şu yapımın aynısını gelip oraya kopyalayacağım. Şöyle geleyim aynı şekilde şuraya yapıştırayım. Ve dashboard'da da yine buranın sayfa ismi product'mış. Şöyle product yapalım. Yine burayı aynı şekilde gelip kopyalayayım. Yine dashboard'un içinde page.tsx. Buraya da şöyle rafce diyeyim ve şu şekilde yazalım. Buranın ismi de dashboard'muş. Şimdi sayfamızda artık sayfalar arası bir gezinme yapacağız. Şimdi normalde biz bunu birazcık nasıl yaptık? Birazcık hard kod yazdık. Aslında normalde bunu bir kere tanımlayıp tüm sayfalarda kullanmamız gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Bu link yapısını da görelim. Birlikte bir yandan hem proje hazırlayacağız. Bir tane basit bir şekilde en azından şu an için görebileceklerimizi gördük. Bir yandan hem proje hazırlayacağız hem de size aynı zamanda anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapalım, hemen sayfalarımıza bakalım. Şu an gördüğümüz gibi hiçbir linkimiz yok. Dashboard'a gelip tıklıyorum. Dashboard'a gitmedi. Diyor ki arkadaşım diyor link is not defined diyor. Biz şimdi geldik buraya linki ekledik ama diğer sayfalara eklemedik. Yine aynı şekilde gelip bu linki bu sayfalara da ne yapıyorum? Ekliyorum. Şu an gördüğümüz gibi dashboard sayfasındayız. Buraların yazısını sanırım değiştirmemişim. Her tarafta aynı kalmış. Sorun değil. Şöyle tekrar bakalım. Product yazısı gördüğümüz gibi. Tekrar gelip tıklayayım. Dashboard, home. Bu şekilde sayfalarımın arasında geçiş yapabiliyorum. Evet. Linklerle ilgili anlatacaklarım şu an için bu kadar. Şimdi ben projemi yeniden temizleyeceğim. Temizledikten sonra da birlikte
İlk komponentleri tanıyacağız. Komponent oluşturmayı öğreneceğiz. Daha sonra bu link yapılarını şu şekilde ve şu pet name ile birlikte kullanılmasını nasıl yaparız? Daha sonra bir butona nasıl ekleriz? Yani şöyle on click event'e nasıl ekleriz use router'la? Bunların hepsini teker teker hem göreceğiz hem de uygulayacağız. Evet, projemi temizledim. Bu zamana kadar biz işlemlerimizi nerede yaptık? Hep app klasöründe yaptık. App klasöründe yaptığımız işlemler neydi? Mesela bir dashboard sayfası oluşturduk, oraya yönlendirdik. Bir kontak sayfası oluşturduk, oraya yönlendirdik. Product sayfası oluşturduk, oraya yönlendirdik. Yani biz dizinlerimizi geldik burada oluşturduk. Peki benim sabitlerim olamaz mı? Yani herkes zaten daha önce HTML CSS zaten gördüyseniz mutlaka biliyorsunuzdur. Daha önce bir web tasarım yaptıysanız header ve footer'larımız olur. Ve bunlar sitenin en üstünde, en altında sabit bir şekilde olur. Ve o yüzden dolayı bunu ben acaba nereye yerleştireceğim? Bunu düşünmem gerekiyor. Şimdi biz projemize Tailwind CSS yükledik. Şimdi biz buraya BG Red 600 yazıyorum. Ne yapıyor? Geliyor hop takip ediyor. Red 600'ü buraya yapıştırıyor. Text 4x diyorum. Hop ne yapıyor? Geliyor buraya yapıştırıyor. Peki bu Tailwind'in bir config dosyası var mı? Hemen zaten ana dizimde Tailwind'in bir config dosyası var. Diyor ki arkadaşım diyor. Ben diyor ana dizinde diyor pages diye bir dosya varsa onun içindeki dosyaları ve onun içindeki dosyaların JS, TS, TSX işte neyse bu uzantıları takip ediyorum diyor. Aynı şekilde diyor komponentleri de ben takip ediyorum diyor. Ve aynı şekilde app'leri de ben takip ediyorum diyor. Zaten app'leri takip ettiğini buradan da görüyoruz. Şimdi eğer ki yeni bir tane dosya oluşturacaksak ne yapmamız gerekiyor ve yeni Tailwind CSS'ini takip etmesini istiyorsak gelip buraya aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Ama şu an konumuz zaten bu değil. Bu sadece göstermek istediğim bir yerde. Şimdi biz ne yapacağız? Header ve footer oluşturacağız. Peki bunu nereye oluşturmak en mantıklı? Tabii ki komponentlere. Herkes zaten genellikle neyi oluşturur? Bunun için oluşturur. Biz de ne yapacağız? Yapımızı bozmayacağız. Yine aynı şekilde geleceğiz. Herkesin yaptığını yapacağız ve components diye bir klasör oluşturacağız. Header'ımızı, footer'ımızı onların içine oluşturacağız. Hemen geliyorum buraya aynı şekilde new folder ve components diyerek bunu buraya yazıyorum. Sonra tekrar geliyorum buraya bir new file diyorum. Şimdi şöyle yapabiliriz. İlla ben buraya şey yapmak zorunda değilim yani klasör açmak zorunda değilim. Direkt gelip buraya derim ki header derim, footer derim. Bu şekilde kullanabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Ve öyle de kullanalım olmazsa bunları. Ama başka şeyleri duruma göre ne yapabiliriz? Daha doğrusu parçalamak demeyelim. Dosyaların içine ekleyebiliriz. Yani illa şeyin içinde olmak zorunda değil. Components'in içinde direkt bu şekilde new file diyerek olması gerekmiyor. Components'in içinde bir folder, onun içinde bir new file de olabilir. Şimdi ben şu şekilde yapacağım. Öncelikle header.tsx diyeceğim. Daha sonra roughc diyeceğim. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli unsur export etmemiz. Çünkü ben daha sonra buna erişeceğim. O yüzden dolayı. Ve bunu kaydediyorum. Tekrar geliyorum aynı şekilde footer.tsx diyorum. Baş harflerini büyük yapıyorum olabildiğince komponentlerin. Çünkü ulaşması daha kolay oluyor açıkçası. Yani bu benim kendi yapmış olduğum bir şey. Küçük harfle de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok ama export ettiğiniz zaman yani buradaki isimler küçük olabilir ama ben genellikle buradaki isimlerin baş harflerini büyük yapıyorum ki bulabilmem kolay olsun. Sonra gelelim buraya page sayfamıza. Şimdi ben bunun altına ya da neyse işte üstüne vesaire header ve footer'ımı eklemek istiyorum. Şöyle geliyorum bir tane küçüktür açıyorum ve header diyorum. Bakın burada direkt dedi ki bana components header dedi. Şöyle ops yapıştırdım ve bunu kapattım. İlla bu şekilde kapatmanız gerekmiyor. Kod karmaşıklığı olmasın diye şunu şu şekilde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Ve hemen baktığımızda gördüğümüz gibi header'ımız buraya geldi. Artık ben buraya ne yazarsam yazayım ne olacak? Gördüğümüz gibi buraya gelecek. Yani parçalarımı ne yaptım? Ana sayfamda bu şekilde birleştirdim. Hemen ops diyorum, footer diyorum ve bunu da buraya ekliyorum. Footer'ım da ops buraya geldi. Artık bu şekilde komponentlerimi kullanabiliyorum. Şimdi komponentlerle ilgili anlatacaklarım tabii ki bu kadar değil. Bunların alabileceği parametreler vesaire var. Bunları zaten yavaş yavaş göreceğiz. Ama şu an için bu şekilde. Şimdi bizim asıl konumuz şu an için link konusu olduğu için link konusuyla devam edeceğim. Bunların içine şu an özellikle oluşturdum ki şimdi ben buraya bir tane menü yapacağım
ve buradaki bu linkin diğer özelliklerini kullanacağım. Kullanacağım için de size öncesinde burayı bu şekilde bir anlatmak istedim. Evet. Şimdi Checking Active Links diye şurada Next.js'de bir özelliğimiz var. Şimdi birlikte bunu göreceğiz. Bu zaten genellikle header bölümlerinde, nav bölümlerinde bu şekilde kullanılır. Biz de şimdi header'ımızı buna göre yapacağız. Hemen şuraya öncesinde bir header için 3-5 tane CSS kodu yazacağım. En azından güzel bir tasarım çıksın. Bir yandan da diyeceğim ki flex yan yana kullanacağım şeyler için justify between başlangıçtan başlasın ve item center diyerek ortalayacağımı söyleyeceğim. Sonra bir tane şöyle div açacağım ve bunun için sadece logo diye bir yazı yazacağım. Şöyle bakalım. Evet. Sonra tekrar geleceğim. Bir tane daha div açacağım. Buraya da menülerimi söyleyeceğim. Div class name diyelim, yine flex verelim. Item center diyeyim. Daha sonra bir de gap şöyle bir şeyler verelim. Bunun içine hemen yine aynı şekilde bir tane P açayım ve diyelim ki home. Bakalım nereye gelecek. Evet, gördüğümüz gibi buraya geldi. Şundan bir iki tane daha şöyle bir kopyalayayım bakalım ne oluyor. Evet, şöyle yan yana geliyorlar. Güzel. Şimdi ben şu taraftan birazcık boşluk da vermek istiyorum. O yüzden onu da ayarlayayım. Öncesinde diyelim ki biz buraya item center gap 24 margin right 5 diyelim. Şuradan şöyle küçük bir boşluk versin. Tamam. Şimdi ben sayfalarımı şöyle oluşturmaya başlayacağım. Blog sayfamız olsun öncelikle. Daha sonra kontak sayfamız olsun. Ve bir de about sayfamız olsun diyelim. Bu şekilde bu sayfaları yapalım bir yandan. Şöyle yapalım, hemen bunların içlerini dolduralım. Şöyle bir link ekleyeceğim. Tamam. Buraya diyelim ki home. Linkin kütüphanesini eklememiş olabiliriz. Şöyle bakalım. Linki href vermedik. Href diyelim. Şu şekilde başlangıçtan geldiğini söyleyelim. Tamam. Bunu bu şekilde ekledik. Yine aynı şekilde bundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. About diyelim. Blog diyelim. Ve bir de contact diyelim. Evet, şu şekilde bunları yan yana getirdik. Şunu şuradan silelim. Tamam. Evet. Şu logomu da şöyle birazcık şey vermek istiyorum. O yüzden buna da şöyle desek daha mı mantıklı olur? Her taraftan boşluk verdi. Bu taraftan pek vermedi. Şöyle tekrar bakalım. Şuraya div class name ekleyelim. Bir tane. Buna da diyelim ki margin left 2 diyelim. Şöyle ufak bir boşlukta oradan vermiş olsun. Hatta 5 diyelim. Tamam. Şöyle bir şeyimiz oldu. Şu gap 24'ün de birazcık sayısını sadece düzelteyim. Gap 9 diyelim. Tamam. Şöyle bir şeyimiz var. Şimdi hemen bunun linklerini düzeltelim ama linklerini buradaki gibi yapmak istiyorum. Yani const pet name diye bir pet name tanımlayacağım. Şöyle hemen gelip tanımlayalım. Ve pet name'in bir kütüphanesi var. Bunu ekliyoruz yukarı aynı şekilde ve yukarı use silent yazmamız gerekiyor. Yani server'a herhangi bir istek atmıyoruz biz şu an. Ne yapıyoruz? Silent'da yaptığımız için bazı parametreleri app router kurduğumuz için bu şekilde belirtmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde yapıyorum. Sonra sayfalarımın linklerini söyleyelim hemen. About diyelim. Daha sonra blog diyelim ve buraya da diyelim ki contact. Tamam. Şimdi bu sayfaların içerikleri yok bu arada. Hemen bunlara birer tane page tsx diyelim ve şu şekilde rafce diyelim ve about page diyelim. Mesela buraya elinizi kaldırmadan hızlı bir şekilde yazarsanız, yani page tsx yazdım mesela, rafce yazdım ya, direkt burada blog page yazarsanız üçünü aynı anda düzenliyor. Tekrar yine aynı şekilde contact page.tsx, yine rafce, yine contact page. Bu şekilde yapmış olalım. Şimdi hemen şu şekilde bir bakalım. Şu an home sayfasındayız. About'a bastık.
About sayfamıza gittik. Blog'a bastık. Blog sayfamıza gittik. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi bizim bu menümüz bütün sayfalarda değil. Peki biz bunun bütün sayfalara nasıl ekleriz? Şimdi bunu aslında daha sonra anlatacağım bir konu aslında ama şimdilik en azından yapalım. Yapalım, daha sonra bu konuya detaylıca ineceğim. Bunu normalde gelip burada söyleyebiliriz. Bizim burada bir children'ımız var. Bu children'ın üstüne şimdilik sadece ekleyeceğim ve bunu daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Buraya sadece şimdilik bir header ekleyelim. Yukarı kütüphanesi gelsin. Şu şekilde ekleyeceğim. Sonra buradaki bu page.tsx'teki header'ımı şu an için buradan sileceğim. Şu şekilde olsun. Hatta footer'ı da buradan bu şekilde silelim. Hatta ben açıklama satırlarıyla alayım bunu. Şöyle tekrar geleyim, layout. Şöyle şuraya ekleyeyim. Daha sonra tekrar aynı şekilde footer'ımı da alayım. Şöyle buraya ekleyeyim ve footer'ın kütüphanesini şu şekilde yükleyeyim. Tamam. Şimdi About'a tıkladım. Artık bu şekilde geliyor. Gördüğümüz gibi yukarı menümüz. Blog'a tıkladım. Blog gelmiyor. Blog'un herhalde linkini yanlış yazdık. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım. B'si büyük olduğu için gelmiyor. Bunun şöyle B'sini küçük yaptık. Tekrar tıkladım, geldi. Kontakta tıkladım, geldi. Şimdi biz bunların hepsinin şu an böyle bir stili olduğunu görüyoruz. Ama ben mesela muhakkak bütün sitelerde görmüşsünüzdür. Aktif olan sayfaya ekstra bir tane CSS yazılır. İşte aktif olduğu için işte bunun işte arka planı işte değişir. Bir şeyler olur yani. Biz de şimdi birlikte bunu yapmaya çalışacağız. Bunun için root parametresi pet name'i ekledik zaten buraya. Şimdi birlikte aynı şekilde bunu yazalım. Şimdi diyeceğim ki bu linklerden bir tanesinin class name'ine şu şekilde geleyim. Ve class name'den sonra şöyle bir süslü parantez açayım. Ctrl Alt i'nin yanındaki tuş şu şekilde yazıyorum. Ve daha sonra buraya ben CSS'lerimi yazacağım. Mesela diyelim ki biz buraya CSS olarak home'da da bir adına görelim. İşte background şöyle yapalım. Padding 3 diyeyim. Daha sonra background Cyan diyelim. Cyan 700 diyelim. Mesela şu şekilde. Evet. Daha sonra text'ine de white diyelim mesela. Şu şekilde olsun. Bir de ben şu köşeleri birazcık kırpmak istiyorum. O yüzden dolayı rounded LG diyeceğim. Şöyle köşeleri gördüğümüz gibi yuvarladık. Tamam. Güzel. Şimdi ya da bunlara hiç bir şey vermeyelim ya. Renk vermeyelim. Vazgeçtim. Renk vermeyelim biz bunlara. Çünkü yan tarafına bir tane de buton ekleyeceğim. Hiç karışmasın. Yani en azından görünüm olarak da hiç karışmasın. Bu şekilde kalsın. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım hemen. Diyeceğim ki arkadaşım, burada da zaten gösteriyor. Eğer ki pet name'e eşitse buna, o zaman gel bunu yap. Eğer ki değilse bunu yap. Hemen birlikte bunu deneyelim. Şuraya geliyorum yine. Aynı şekilde bunun içindeyken bir tane dolar işareti ve bir süslü parantez, diyorum ki pet name. Eğer ki eşitse o zaman buna, o zaman şunu yapacaksın. Değilse bunu yapacaksın diyeceğiz. Şimdi şöyle yazdığımız zaman bir hatamız yok. Şimdi şartımızı söyleyelim. Diyelim ki underline olması lazım. Şöyle bir underline ekleyelim sadece. Onun dışında başka hiçbir şey eklemesin. Şimdi biz ana sayfada olduğumuz için gördüğümüz gibi altını çizdi. About'a geldim, gitti. Ana sayfaya geliyorum. Ne yaptı? Bu şekilde çizdi. Evet, bunu da bu şekilde yapabiliyoruz. Hatta bunu diğerlerine de aynı şekilde gelip ekleyelim. Başka bir şeyler daha ekleyebiliriz. Aslında buna şimdi aslında her şey tamam. Başka tamam. Bunu sadece diğerlerine de aynı şekilde ekleyelim. Hepsinde olsun. Şunu şöyle direkt kopyalıyorum. Daha doğrusu şu sadece class name'i kopyalıyorum. Ve bunların içini düzeltiyorum. Burası ne sayfasıymış? Kontak sayfasıymış.
Burası blog sayfasıymış. Burası about sayfasıymış. Yani ben burada ne diyorum? Diyorum ki arkadaşım, eğer ki benim pet name'im about'sa o zaman burayı ne yapacaksın? Yakacaksın. Eğer benim sayfam blogsa o zaman ne yapacaksın? Burayı yakacaksın diyerek bu şekilde bir stil tanımlaması yapabiliyoruz. Evet. Şimdi her zaman linklerimizi bu şekilde veremeyebiliriz. Yani ne olabilir mesela? Örnek olarak bir giriş işlemi yaptık. Giriş işleminden sonra butona tıkladık. İşlemlerimizi yaptı. Sonra bizi ne yapacak? İlgili sayfaya yönlendirecek. Bunun için kullanacağımız şey use router. Use router Next Navigation kütüphanesi ile birlikte kullanılıyor. Şu şekilde bir örnek kullanımı var ve şimdi biz de aynı şekilde bunu yapacağız. Hemen geliyorum. Buraya diyorum ki özellikle bunu elle yazacağım göstermek için router use router. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane var. Bunu değil, Next Navigation'ı kullanıyoruz. Önceden diğeri de kullanılıyordu ama bu artık güncel ismi olduğu için Next Navigation bununla yapıyoruz. Sonra yine burada use silent kullanmamız gerekiyor. Zaten projemizde daha önceden kullanmıştık. Şu şekilde bir buton var ve ben yine aynı şekilde gelip bu butonu buraya kopyalayacağım. Ve buna da login diyelim. Şöyle tekrar gelip bakalım. Evet, loginimiz geldi ama çok butona benzemiyor. O yüzden ben birazcık bununla oynamak istiyorum. Class name diyelim. Padding 3 diyelim. Daha sonra background cyan 800 diyeyim. Sonra üzerine bir hover efekti ekleyeyim. Background cyan 950 olsun ve text'i de white olsun diyelim. Evet, şu şekilde bir butonumuz oldu. Hatta şunun köşelerini hemen şey yapalım. Kırpalım birazcık. Shadow LG diyeyim. Bir de ne ekleyeyim buna? Transition ekleyeyim. Bu ne işimize yarıyor? Yumuşak bir geçiş için bunu kullanabiliyoruz. Pardon, Shadow LG'de bir gölge verdim ben. Rounded kullanacağız köşeleri bükmek için. Rounded LG diyeceğim. Şu şekilde. Şuradan şöyle enter atarsam daha rahat gözükecektir. Evet, şu şekilde tanımladık. Şu class name'imiz şu şekilde, type'ımız buton, on click eventimiz. Yukarıdaki router'dan diyoruz ki use router şu sayfaya yönlendir. Şu an için dashboard'a yönlendiriyor. Bir basalım şu şekilde. Dashboard diye bir sayfam olmadığı için gitmedi. Yani hata verdi. Şöyle yapalım hemen. Biz buraya da login diyelim ve bir de login sayfası oluşturalım biz. Login sayfasında şöyle yapayım hatta. Şöyle yeni bir klasör oluşturayım. Out olsun. Genellikle bu şekilde kullanıldığı için aynı şekilde oluşturuyorum. Tekrar geleyim yine aynı şekilde. Login ve tekrar bu login'i out'un içine bir tane daha dosya oluşturayım. Mesela register diyelim ve bu login'in içine page.tsx diyelim. Şu şekilde rafc diyelim. Register sayfasına şu an ihtiyacımız yok ama onu da oluşturalım. Belki ilerleyen kısımlarda kullanabiliriz. Şunu da şu şekilde eklemiş olayım. Ve linkimi burada diyeceğim ki out'un içindeki login sayfası. Buraya tıkladığım zaman bu şekilde ne oldu? Bu sayfamda geldi. Yine hangi sayfaya gitmek istiyorsam gidebiliyorum. Ve butonla da bu şekilde use router'la birlikte bu mantıkla kullanabiliyorum. Şimdi layout yapısını bu şekilde kullandık. Aynı zamanda biz buraya menümüzü getirdik. Menümüzü getirdiğimiz gibi başka şeyler de getirebiliriz. Mesela şurada bu sitede şöyle bir yan menü var. Bu yan menüyü de aynı şekilde getiririm. Bir komponent yaparım. Yani herhangi bir komponenti gelirim. Bu layoutumun içinde çağırırım. Yine aynı şekilde kullanabilirim. Mesela header'ı şöyle tekrar çağırayım bunun içinde. Sileceğim zaten bunu. Sadece örnek olarak göstereceğim. Bana ne oldu? İki tane header iç içe oldu. Daha doğrusu önce geldi bunu yaptı. Sonra geldi bunu yaptı. Sonra da ne yaptı? Geldi bana çıldırını söyledi. Bu şekilde kullanabilirim. Ya da ben buraya bir resim eklemek istediğim zaman. Bunun için image diye bir kütüphane var. Next image. Bunu da bu şekilde şöyle ekleyelim. Bunu eklerken buraya tekrar geliyoruz. Bir tane alt yazıyoruz. Alt yazmazsak eğer Chrome'un
Şu hata konsol kısmında bize sürekli işte arkadaşım sen bunu alt vermemişsin, sen bunu alt ver diye sürekli bağırıyor. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Alt veriyoruz. Onun dışında hata almamak için muhakkak olması gereken şey SRC. Benim burada ne yapacak? Yolumu söyleyecek. Ben de şu an public'teki şu klasörlerden birine erişmek istiyorum. Buraya public yazmayacağım. Herhangi birini direkt public dizindeymişim gibi buraya tekrar diyeceğim ki slider, daha sonra bir nokta JPEG diyerek ne yapacağım? Bir resim çağıracağım. Evet, ne dedi? Bundan sonra da bana diyor ki arkadaşım diyor muhakkak diyor senin bana bir de ne vermen gerekiyor diyor, width vermen gerekiyor diyor. Ben seni hiç anlayamadım diyor. Tekrar geliyorum buraya bir tane width veriyorum. Diyelim ki mesela 500. Yine bu sefer de height vermedim diye hata verecek. O yüzden ona da 500 diyelim şu şekilde. Gördüğümüz gibi bu da ne oluyor? Bu şekilde geliyor. Şöyle yapalım. Şunu şöyle üste ekleyelim. Hatta bunu illa bu şekilde vermek zorunda değilsiniz. Şunu da yapabilirsiniz aslında. Buraya tekrar gelip bir class name diyerek burada da width'ine ve full ve height'ına kafam karıştı. H veririz. H'den sonra H'ye de auto deriz. Mesela şu an bunu bu şekilde verdiğim zaman evet hata verdi. Yine bir şeyler vermemiz gerekiyor o zaman. Tekrar gelip verelim. 500 diyelim. Height diyelim. Ve ona da 500 diyelim. Ama bana ne yapacak? Class name'dekini algılayacak. Bu şekilde de mesela kullanabiliyoruz. Şöyle tekrar baktığımızda artık height bölümümüzde blok bölümümüzde about bölümümüzde ne oluyor? Bu şekilde bir layout yapısı kullanmış olabiliyoruz. Ben şunun boyutunu birazcık küçülteyim. Daha küçük bir şey olsun. Yani ufak bir giriş olsun. Evet. Hatta birazcık daha şöyle object cover diyelim. Evet, ortalasın filan bir şeyler olsun. Hatta opacity de vereyim. Görünümü birazcık düzeltmeye çalışıyorum. Şöyle silik bir yapı yapayım. Evet. About sayfamız için de bu şekilde ne yapmış olduk? Bir sayfa yapısı oluşturmuş ve layout yapısı oluşturmuş olduk. Evet, projeme birazcık resim ekleyeceğim. Şu public dosyamın içine şu şekilde birazcık diğer projelerimde kullandığım birkaç resim ekleyerek devam edeceğim. Öncelikle şimdi bu resimleri neden ekledim birazdan kullanacağım. Az çok bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunlar normalde bir e-ticaret sitesinde kullanmış olduğum birkaç tane resim. Şu şekilde birkaç tane görsel var. Bunları yine burada birazcık kullanacağız. Şimdi biz bu zamana kadar hep app klasörünün içine geldik. Dedik ki işte bir blog sayfası oluşturduk. Page.tsx dedik. Out sayfası oluşturduk. İçine login oluşturduk. Page.tsx dedik. Şimdi şu şekilde bir senaryomuz olsun ve ona göre düşünelim. Mesela benim bir about sayfam var ve bu about sayfamın içinde linkler olsun. Şöyle hemen bir tane link ekleyeyim ve diyelim ki href'ine about'un içindeki misyon diyelim. Mesela şu şekilde buraya da misyon diyeyim. Sonra yine aynı şekilde tekrar geleyim. Vizyon diyeyim. Vizyon diyelim. Başka ne olabilir? About'un içinde kontak diyelim ve ya da ekip diyelim. Ekip. Şu şekilde sayfalarım olsun. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geleceğim. Bunları teker teker buraya oluşturacağım. Misyon. Daha sonra tekrar vizyon. Ve tekrar geleceğim. Ekip diyeceğim. Şimdi bunların içine birer tane page.tsx oluşturayım. Hemen hızlı bir şekilde oluşturuyorum. Ekip page. Tamam. page.tsx misyon page. Tamam. Buna da aynı şekilde page.tsx.
Evet, bunları bu şekilde oluşturdum. Şimdi şimdi ben buradaki tüm sayfalarımda şöyle şey sayfasına gelelim, tekrar about sayfamıza gelelim. Bakalım neredeyiz? About page sayfası. Kaydedeyim şöyle. Evet, bunların şu an hepsi gördüğümüz gibi geldi. Hemen birazcık şöyle bunların da biraz boşluk vereyim, sadece gap 7 diyelim. Şu şekilde birazcık boşluk olsun. Evet, gap 6. Bir de flex diyelim en iyisi. Yan yana oldukları için. Tamam. Şu şekilde boşluklarımızı verdik. Şimdi ben misyona tıkladığım zaman About'taki misyona gitti gördüğümüz gibi. Vizyona tıkladığımız zaman vizyona gitti. Ekibe tıkladığımız zaman ekibe gitti. Şimdi biz normalde burada geldik layout'umuza, dedik ki bir header ve footer var dedik. Şimdi normalde biz bu zamana kadar hep page sayfası tanımladık gittik. Şimdi buradaki mantığı az bir şey anlatmaya çalışayım. App klasör önce geliyor, bir bakıyor. Layout var mı? İlk baktığı şey aslında layout. Eğer layout varsa layout'takileri yazdırıyor. Ama layout yoksa o zaman diyor ben diyor bir page'i arayayım diyor. Gidiyor page'i arıyor ve page'in içinde ne varsa yazdırıyor. Şimdi bizim buradaki app'in içindeki page'imize baktığımızda bir header ve footer ve children olduğunu görüyoruz. Header ve footer'ı biz yazdık. Children ne o zaman arkadaşım? Children şu. Diyor ki React Node diyor. Yani bu children senin bu sayfaların içine yazmış olduğun, page'in içine yazmış olduğun şeyleri ben sana bu children'la birlikte gösteriyorum diyor. Peki o zaman ben bu about sayfasına bir tane şey ekleyemez miyim? Layout ekleyemez miyim? Yani ben bunların mesela hepsinde üst tarafta bir tane resim olmasını istiyorum. Hatta şu menünün de sabit bir şekilde kalmasını istiyorum. Bunu yapamaz mıyım? Yapabiliriz. Hemen şimdi zaten birlikte bunu yapacağız. Ve layout'u nasıl kullanabileceğimizi anlayacağız. Ben buraya tekrar yeniden bir tane dosya oluşturacağım. layout.tsx. Bunu oluşturur oluşturmaz sayfam boş olduğu için bana hemen bir hata verecek. Sonra diyeceğim ki rafce diyeceğim. Şu şekilde bana layout'um oluşacak. Sonra tekrar gelip bakalım. Hangi sayfaya gidersem gideyim artık bana ne yapacak? Layout'u yazdıracak. Çünkü içinde bir children yok. Bu children'ı gelip buradaki gibi aynı şekilde bakarak yazabiliriz. Ama burada yazarken root layout olduğu için birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Yani root layout ismini kullanmayacağız. En mantıklısı kendimiz yazmak. Hemen geleceğiz buraya, diyeceğiz ki interface. Sonra buraya bir isim verelim. Layout props. Bunları detaylı bir şekilde yine aynı şekilde göreceğiz. Bu props'ları. Ama şimdilik nasıl kullanabileceğimizi örnek bir tane yapalım. Buranın ismi ne? Children olacak ve diyeceğiz ki React Node. Şu şekilde ekleyeceğim. Sonra bu layout'a geleceğim. Bu yukarıda tanımlamış olduğum children'ı tanımlayacağım ve yukarıdaki props'uma eşit olduğunu söyleyeceğim. Aslında bu eşitlik ne demek, ondan da bahsedeyim. Şimdi eğer ki bunu yazmazsanız bu proje yine çalışır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama siz projenizi deploy ettiğiniz zaman, deploy etmeye çalıştığınız zaman o zaman size diyecek ki arkadaşım sen burada bir children tanımlamışsın. Okey de bu children'ın ben türünü göremiyorum. Sen ne demek istiyorsun bana diyecek. O yüzden dolayı projemizi geliştirirken ne yapacağız? Bu tanımlamış olduğumuz şeylere türlerini de söyleyeceğiz. Bu türler illa React Node olmak zorunda değil. Bunları detaylı bir şekilde göreceğiz zaten. Bunlar işte ne olabilir? String olabilir, boolean olabilir. İşte bir ikon ekliyorsak ikon için bir şey olabilir. Yani bunları ne yapacağız? Zaten göreceğiz ve hazırlarından da aynı şekilde yüklemeyi göreceğiz. Ama şu an için zaten bileceklerimiz bu kadar. Şimdi ben geldim buraya children'ı ekledim. Hemen gelip burada tekrar children'ı çağırmam gerekiyor. Hemen geldim burada süslü parantezle children'ımı çağırdım. Ben şu an ekip sayfasındaymışım. Layout yazıyor. Layout buradaki layout. Daha sonra ne yaptı bana? Children bu şekilde geldi. Tekrar geleyim mesela burada. Vizyon diyeyim. Yine layout dedi. Vizyon page dedi. Yani bu şekilde bir site şeyi oluşturabiliyorum. Ben şimdi şu page'imin içindeki şu sayfaları aynı şekilde gelip kopyalayayım. Buraya da blog şöyle yapalım hatta. Buranın tamamını kopyalayayım. Daha sonra buraya diyelim ki blog ana sayfa diyelim. Ve buradaki layout'umun içine gelip aynı şekilde bunu söyleyeyim. Ve bütün bu sayfalarımın içinde linkini de kütüphanesine yüklememiz gerekiyor. Artık benim yine aynı şekilde içeride about vision link şey yanlış mı yazdım bakalım. Ekip
About şey yapıyor ya, ondan dolayı linki düzeltmemiz gerekiyor ya da bunların başına şunu eklersem hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Tekrar şöyle bakalım. Evet. Gördüğümüz gibi yine aynı buradaki gibi bir menüyle ne yapmış olduk? Tüm sayfalarda bir layout yapısı da kullanmış olduk. Evet, bizim sadece Page'de Layout TSX gibi standart sayfalarımız yok. Onun dışında başka sayfalarımız da var. Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi benim normalde loadic.tsx diye bir tane sayfam var ama şu an bunu ne yazık ki gösterme şansım yok. Şu an bu loadic.tsx ne işimize yarıyor? Kısaca ondan bahsedeyim. Eğer ki kullanıcı API'den bir veri çekiyorsa bunun yüklenmesi birazcık zaman alabilir ve kullanıcıyı sayfada tutmak isteyebiliriz. O yüzden dolayı zaten muhakkak görmüşsünüzdür, bir loading ifadesi olur, böyle döner ve yükleniyor tarzında ya da bir yazı yazdırabiliriz. Buradaki örnekte de diyor ki loading.tsx oluşturursan diyor, sayfa yüklenirken diyor ben diyor sana bu yazıyı gösteririm diyor. Bize direkt bunu söylüyor. Onun dışında error.tsx veya error.js diye bir sayfamız var. Bu ne işimize yarıyor diye soracak olursanız, bu da yine aynısı. Bir sayfada bir API ile ilgili ya da başka bir şeyle ilgili bir hata aldığımız zaman bizi ne yapıyor? Bu sayfanın içindeki içeriği çağırarak bizi bunu gösteriyor. Şu an bunların ikisini ne yazık ki gösterme şansım yok. Onun dışında not found sayfamız var. Not found sayfamız şöyle, herhangi bir şey rastgele yazayım mesela. Gördüğümüz gibi şu şekilde bir sayfa geliyor. Ben bu sayfayı customlamak isteyebilirim, yani bu şekilde gelmesin. Benim logom olsun, bir arama butonu olsun, bir şeyler olsun isteyebilirim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim not found cs, daha doğrusu not found tsx dosyasını oluşturmam gerekiyor. Hemen geliyorum app dizinine, new file ve not found tsx diyorum. Sonra bunu oluşturduğum için direkt bana hata verdi çünkü bir yapısını bozdum ama ve not found jsx için hiçbir şey yazmadım. Hemen bunun için o yüzden bir şey yazmam gerekiyor. Diyeceğim ki rafc, sonra burada not found page diyelim. Tamam. Burada const'a ya da buraya yazdığımızın pek bir önemi yok. Önemli olan şey burada dosyamızın ismi zaten. Bunu bu şekilde yazalım. Sonra tekrar gelip sayfama bakayım. Gördüğümüz gibi not found page'in içindeyiz. Buradaki footer ve logo nereden geliyor? Buradaki layout'umuzdan geliyor. Yine aynı şekilde bize ne yapıyor? Bunu alıyor. Başka neyimiz varmış? Şöyle bir bakalım. Middleware JS'yi daha sonra detaylı bir şekilde göreceğiz. Template JS'ye şöyle bir bakalım. Template JS'yi de detaylı bir şekilde göreceğiz. Zaten bunlarla ilgili yine örnekleri yapacağız. O yüzden şu anlık bunu burada bırakalım. Evet, şimdi kısaca bir metadataları birlikte göz atalım. Metadatalar nedir? Sitemizin SEO uyumlu olmasını eğer istiyorsak bizim sayfamıza metadatalar eklememiz gerekiyor. Bunlar ne? Layout'umuzda hazır bir şekilde gelen title, description gibi alanlar. Biz bunu istediğimiz herhangi bir sayfaya, dinamik ya da statik fark etmez, kopyalayarak ne yapabiliyoruz? İçini değiştirebiliyoruz. Tabi dinamik olan sayfalarda bunları da sürekli güncellememiz gerekecek. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda bir örnek yapabiliriz. Ama şimdilik en azından bir statik sayfada nasıl oluyor şöyle bakalım. Sadece title bölümünde kontak yazacağım. Bu zaten sadece nerede gözüküyor? Ctrl U yaparsam ve şurada description diye aratırsam burada gördüğümüz gibi bu çıkıyor. Tekrar geleyim, mesela kontakta geleyim. Onu direkt şu an burada görebiliyorum. Yine ben burayı değiştirdiğim zaman tekrar yine aynı şekilde geleyim. Description diye bir arama yapayım. Gördüğümüz gibi bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Evet, şimdi komponentlerimizi birazcık daha genişletelim. Şimdi normalde biz header ve footer için iki tane komponent yazdım. Şimdi yeni bir tane daha komponent yazacağım ama bu yazmış olduğum komponentin üzerine daha sonra değişiklik yapacağım. Bu değişiklikler ne gibi değişiklikler olacak? Onlardan bahsedeyim öncesinde. Şimdi normalde bu header'ın hiçbir değeri yok. Yani hiçbir probu, hiçbir şeyi yok. Mesela şöyle layout'umuza gelecek olursak, layout'umuzda burada bizim bir tane children diye bir değerimizin olduğunu görüyoruz. Biz children dışında başka elemanlar da eklemek isteyebiliriz. Children normalde bizim ne işimize yarıyor diye soracak olursanız, mesela örnek olarak bir tane komponent tanımladık. Şöyle rastgele bir şey, komponentimizin isminin bu olduğunu varsayalım. Bunun burada değerler alabilir ve bu değerler dışında eğer children yazarsak da buraya değer alabileceğini söylemiş oluyoruz. Şimdi bununla bir işimiz yok zaten. Şunu kaydetmeden çıkayım. Şimdi öncesinde buraya bir alan yapacağım. Bu alan için
Hemen yeni bir tane komponent oluşturayım ve ismine hero.tsx diyeyim. Daha sonra rafce diyeceğim. Aslına bakarsanız bu tasarımı ben daha önce yapmıştım ama kopyala yapıştır yaparsam şimdi siz yazamayabilirsiniz, o yüzden anlayamayabilirsiniz. O yüzden kendim aynı şekilde bakarak yazacağım aslında ve size de bir yandan anlatmaya çalışacağım. Yazacağımız şeyler şu an için section'lar. Yani yazacağım şeyler daha doğrusu şu an için CSS'ler yani açıkçası. Next.js ile ilgili şu an için bir şey yazmayacağım aslında. Yazacağımız CSS'leri şöyle yazayım teker teker. Section class name diyeceğim. İçeride bunu absolute yapılar kullanacağım. Yani serbest yapılar. O yüzden dolayı bunun hizalanabilmesi için en üstteki class name'e relative eklemem gerekiyor. Ve H full'de çalışmasını yani tam ekranda çalışmasını istediğimi söyleyeceğim. Ve taşan bölgeler varsa gizlemesini söyleyeceğim. Sonra tekrar geleceğim, bir tane daha div ekleyeceğim ve diyeceğim ki div class name. Dedim ki yukarıda relative söyledim. Şimdi serbest bir yapı. Absolute diyeceğim. Daha sonra bu serbest yapının top 0 yani yukarıdan 0 boşluk, left'ten de 0 boşluk olduğunu söyleyeceğim. Sonra V'de full olduğunu, H'de full olduğunu söyleyip bu relative yapımın için tamamını doldurmaya yarayacağım. Şimdi ben burada bir resim kullanacağım için o yüzden dolayı buraya da bg cover diyeceğim. Bunu bu şekilde sadece yazacağım. Sonra geleceğim, burada resmimi söyleyeceğim. Diyeceğim ki şöyle tekrar bir süslü parantez daha, background image, daha sonra 2 nokta, daha sonra şu tuhaf tırnaktan içine diyeceğim ki URL ve sonra bunun içine şu şekilde yazacağım. Diyeceğim ki slider'ın içindeki bir nokta JPEG olması gerekiyor resmim. Bakalım yazalım. Gelip giden bir şey var mı? Şu an yok. Çünkü biz bu sayfayı buraya eklemedik. Ekleyelim. Bir yandan da tasarımımızı görelim. Hemen şunun altına üstüne ya da üstüne ekleyelim. Daha sonra alttaki yazıyı sileriz olmazsa. Hero diyelim. Evet, bakıyorum şu an hiçbir şey gelmedi. Ana sayfada mıyım? Evet, ana sayfadayım. Şöyle içine herhangi bir şey yazayım emin olabilmek için. Evet, şöyle normalde yazdığım gibi normalde resmim geldi. Tamam. Şimdi bu yazım bu şekilde dursun. Şimdi aynı şekilde tekrar bu div'i burada kapattık bu arada. Şöyle tekrar göstereyim. Bu normalde bir div. Şimdi aynı div'den bir tane daha yazacağım. Burada bir stil olmayacak. Bunu buradan kaldıracağım. Burada diyeceğim ki bg cover değil. Bu sefer background'um benim bilek diyeceğim. Şöyle siyahla bunu kapatacağım. Daha sonra bg opacity 20 diyerek şöyle resmimi az bir şey bulandırmış olacağım. Yani koyu bir ton vermiş olacağım. 40 dersem daha da belli oldu. 40 güzel, tamam. Sonra ben bu resmimin üzerine bir şeyler eklemek istiyorum. O yüzden dolayı zaten yukarıdakiler absolute yapı. Buraya diyeceğim ki V'de 1/2 yani sayfanın yarısı. Sonra tekrar yine aynı şekilde geleceğim. V'de sayfanın 1/2'si diyerek bu şekilde söyleyeceğim. Şimdi benim bu ilk alanıma öncelikle bir tane H2 ekleyeyim. Ben buraya bir title yazmak istiyorum. Lorem 3 diyeyim. 3'lük bir şey gelsin. Ve daha sonra buna bir boyut verelim. Diyelim ki text'in senin 3x large olsun. Normalde buna şey falan da verebilirsiniz bu arada. Yani responsive bir yapı yapmaya çalışmıyorum şu an. O yüzden kodları olabildiğince az bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Şu şekilde diyeceğim ki text'in white diyeceğim. Şu an için hiçbir şey gelmedi. Hemen şuraya bir de resim ekleyelim. Daha sonra bakalım. Ben burada image kullanacağım. Next image şu şekilde. Daha sonra diyeceğim ki src'sine şöyle images'ın içindeki slider'ın içindeki daha önce bu resimleri yüklemiştik bu arada. Söylemiştim size. Bir nokta png'yi ne yapacağız? Söyleyeceğim. Siz isterseniz bu resimleri ne yapabilirsiniz? Benim GitHub hesabımdan alabilirsiniz ya da kendi resimlerinizi kullanabilirsiniz. Width ve height vermediğim için şu an hata verdi. 6 da vereyim çünkü o da Chrome'da sürekli hata basıyor. 500 diyeyim ve height'ına da 500 diyeyim.
Bu şekilde şöyle bir yazalım. Bakalım ne olacak. Evet. Hiçbir şey gelmedi şu an için. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle tekrar bir bakalım. Nerede ne hatası yapıyoruz. Şimdi şunların ikisini şöyle tekrar alayım. Şurada tekrar bir tane daha div yazayım. Ve buraya class name diyelim. Ve bu ikisini bunun içine taşıyayım. Ve buraya diyelim ki flex yapıdasın sen arkadaşım. Ve flex call kullanacağımı söyleyeyim. Bir şey gelmedi. Justify between item center relative ve z 10 diyerek yukarı çıkarmaya çalışayım. Evet, şu şekilde bir yapımız geldi. Tamam. Normalde sayfanın 1/2'si dedik ama tam olarak almadı. Şöyle tekrar bakalım. Şöyle yapalım buraya. Diyelim ki LG'de yani 1024 olması gerekiyor. Ya da 1280 olması gerekiyor. O zaman sayfanın şeyi dedik. Bir şey gelmedi. Hemen şunun altına bir tane de P ekleyeyim. Ve diyelim ki lorem 20 diyeyim mesela. Şöyle tekrar gelip bakalım yan yana gelecekler mi? Yine gelmedi. Stille ilgili küçük bir sıkıntımız var gibi. Bir de şunu diyelim. LG'de flex row dersem düzelir mi? Evet, şu şekilde yazdığımızda gördüğümüz gibi ikisi artık yan yana. Şununla ilgili birazcık da ufak tefek bir class name ekleyeyim. Buranın da aynı zamanda text'i white olsun. Daha sonra mt2 olsun. Tamam. Bir de margin left ekleyelim. Margin left'i de 4 olsun diyelim. Hatta şu yukarıda buraya değil, şuna diyelim hatta biz bunu. Margin left 4 diyelim ki birazcık yana doğru kaysın. Tamam. Şu şekilde bir yapımız oldu. Justify between, şuna justify, buna da center desek nasıl durur? Bir faydası olmadı. Tamam, bu şekilde dursun. Çok da tasarıma çok fazla da girmeye gerek yok açıkçası. Zaten amacımız bizim ne? Next.js'yi öğrenmek. Sadece en azından nerede ne yapabiliriz, nasıl kullanabiliriz bunu bir görelim istiyorum. O yüzden dolayı şu şekilde bir tasarım hazırladım. Tamam. Şimdi biz dedik ki buna hero dedik. Şimdi normalde buranın bir slider olduğunu varsayalım. Biz her seferinde tek tek bunları bu şekilde yazacak mıyız? Biz her seferinde bunları tek tek böyle yazmamıza gerek yok aslında. Şöyle yapabiliriz. Şimdi normalde ben buna parametreler ekleyebilirim. Şimdi zaten parametreler ekleyeceğim. Daha sonra blok içinde farklı bir senaryo ile aynı şekilde gelip yapacağız bunları. Şimdi ilk başta şuraya diyelim ki interface. Ve buranın ismi hero. Hero props diyeceğim ben buranın ismine. Şu şekilde yazacağım. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki mesela ne alanımız var bizim? Title 1 alanımız var. Ya title diyelim ya da title türün senin string olduğunu söyleyeceğim. Virgül. Daha sonra description'ım var benim. Senin de türünün string olduğunu söyleyeceğim. Şu an sadece stringlerle gideceğim. Diğer şeyleri de yine aynı şekilde eklemeyi göreceğiz. Description. Başka neyimiz var? Image var. Buna da aynı şekilde string diyelim. Virgül. Bir de image 2 diyelim. Buna da string diyelim. Şimdi bunların hepsini ben zorunlu tuttum. Ama hiçbirini zorunlu tutmayabilirim. Mesela description'ı zorunlu tutmadığımı söyleyeyim. Şu şekilde yazayım. Description olmasa da olur diyelim yani. Sonra süslü parantezimi açıyorum. Bu yukarıdaki tüm değerleri burada tanımlamam gerekiyor. Şöyle hero props'u öncesinde yazarsak buraya 2 noktayla Ctrl space, Ctrl space, Ctrl space böyle hızlı bir şekilde bunları da ekleyebiliriz. Bu şekilde yazdım. Tamam. Şimdi gelin buradaki hero'ya şeyleri eklemeye. Buraya tekrar gelip boşluk bırakıp yine Ctrl space derseniz kendi eklemiş olduğunuz komponentlerin burada değerlerini görürsünüz. Key değerini muhakkak vermenizi yine öneririm. Key için benzersiz bir tane özellik vermeniz gerekiyor.
Vereceğiniz değer ne olursa olsun, şu an bizim bir API'den vesaire bir veri çekmiyoruz ama benzersiz bir veri olması gerekiyor. Eğer ki vermezseniz bir sıkıntı olmaz, çalışır, ama Chrome'da sürekli işte buna key vermedin diye bir hata olduğunu görürsünüz. Şimdi biz gelelim diğer alanlarımızı vermeye. Image diyeceğim ve buradaki benim image'imin tam olarak konumu. Hangisi bu? Image 1 şu. Slider 1.jpg. Geleceğim, bunu bu şekilde söyleyeceğim. Hatta şöyle söyleyeceğim. Böyle mi söyleyeceğim? Burada nasıl söylemişim bakayım. Böyle söylemişim. Burada başında slash olsun. Şu an zaten ana sayfada çalışıyoruz ama örnek olarak Blue'un başka bir sayfasında, dinamik bir sayfada çalışıyor olsaydık o zaman hata olabilirdi. O yüzden başında bu olsun muhakkak. Sonra tekrar geleyim yine aynı şekilde image 2'yi de aynı değeri vereyim. Image 2 sadece 1.png idi. Tekrar geleyim. Title'a lorem ipsum falan diyelim şöyle. Sonra bir de description alanımız var. Bunu da bu şekilde gelip ekleyeceğim. Description şöyle gelip kopyalayalım. Şimdi biz bunları neden yaptık? Şimdi normalde sayfamızı yenilediğimiz zaman hiçbir değişiklik yok aslında. Hiçbir değişikliğin olmamasının sebebi biz daha Hero'da bunları tanıtmadık. Geldik, tamam, okey, bunları kullanacağımızı söyledik. Ama bu kullanacağımız yerleri burada söylemedik. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmemiz için şöyle yapayım tekrar. Hero'da Slider 1 title bölümüne abone ol kardeşim yazayım. Tamam, şu an hala lorem ipsum şey yazıyor. Tekrar buraya gelip Hero'da ben title'ımın olduğu yere gelip, yani şurası, buraya tekrar gelip bir süslü parantez açarsam ve kapatırsam, yukarıda parametrelerde vermiş olduğum title'ı tekrar burada söylersem gördüğümüz gibi abone ol kardeşim yazar. Yani bu şekilde komponentlerimize hızlı bir şekilde kullanabilmemiz için, ya bir defa bir yapıyı, eğer ki bir yapıyı defalarca kullanacaksak buna verebileceğimiz parametrelerle bu şekilde çağırarak kullanabiliriz. Şimdi hepsini şöyle teker teker yazayım. Description, sonra image alanlarımızı gelip düzeltelim. Image'lerimizi yazarken şu şekilde yazmamız gerekiyor. Süslü parantez, tuhaf tırnak, daha sonra dolar işareti. Gerçi doları işte burada pek ihtiyacımız yok. Gerçi direkt bu şekilde söyleyebiliriz. Pardon. Direkt resmi yolunu söyledik zaten. Ama HTML ile bir değişkeni vesaire birleştirmek istiyorsak, örnek olarak şöyle diyeyim. Tekrar mesela dolar işareti ve tekrar süslü parantez deyip burada image 2 diyerek söyleyebilirdim. Bunu daha iyi anlatmak için şöyle yapayım. En iyisi, normalde biz burada image 2'ye ne dedik? Slider.1.jpg dedik. Şunu şuradan silelim. Burası sadece 1.png olsun. Ve buraya tekrar geleyim. Buraya diyelim ki slider slash image 2. Şu şekilde söyleyelim. Gördüğümüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. Daha da değişikliği en azından görebilmek için resmimi 2.png olarak değiştireyim. Gördüğümüz gibi 2 numaralı resmim geldi. Bu şekilde mesela ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum. Aynısını ne yapacağım? Tekrar gelip burada da yapacağım. Burada URL'in içinde zaten şu tuhaf tırnaktan var. O yüzden dolayı buraya sadece gelip şöyle yapalım. Tekrar bir tane, evet, dolar işaretini bulabilirsem, dolar süslü parantez aç kapat ve daha sonra buraya da image diyelim. Evet. Çok yine bir şey belli olmamış olabilir. O yüzden geleyim, bunu da 2 numaralı resimle değiştireyim. Şu şekilde olduğunu ne yapalım görelim. Evet, komponentlerimizi bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunlar sadece tabii ki stringler almıyor. Başka şeyler de alabiliyor. Bunları da zaten daha sonra yine göstereceğim. Bu şekilde Hero bölümümüzde yapmış olduk. Şuraya da küçük bir hatta şey ekleyelim. Buranın header olduğu belli olsun. Burası gerçi tamamen CSS'lik bir durum ama yine ne yapalım, ekleyelim. Şuraya sadece geleyim, küçük bir shadow LG diyeyim. Ve bir de margin bottom 1 diyeyim. Şöyle küçük bir gölge versin. Direkt keskin bir geçiş olmasın. Evet, bu şekilde bir slider için bunu kullanabiliriz. Şimdi butonumuz için yeniden bir tane gelip buraya yeni bir komponent açacağım. Yine aynı şekilde diyeceğim ki buton nokta
buton.tsx demeyeceğim. Çünkü başka bir şey daha göstermek istiyorum size. O yüzden dolayı ben buna buton demeyeceğim. Vazgeçtim. Yükleyeceğim başka bir şey olacak çünkü. Size onu da göstermek istiyorum. İsimleri karışmasın. Ben bunu o yüzden login buton.tsx diyeceğim. Daha sonra tekrar rafce diyeceğim. Şimdi biz yine bu butona vermiş olduğumuz gibi ne yapalım? Burada aynı şekilde gelip kullanalım. Bu bizim neredeydi normalde? Header'ımızdaydı. Header'ımız da şurada. Butonumuz bu. Bunu geleyim aynı şekilde buraya bir kopyalayayım. Evet, butonumuz bu. Şimdi bunun içinde type değeri, onClick değeri, gideceği yerler gibi şeyler olduğunu görüyoruz. Şimdi birlikte bunları keşfedelim. Şimdi tekrar geliyorum öncesinde. Arkadaşım diyeceğim. Şöyle bir interface tanımlayayım. Hatta bu butonu birazcık da geliştirebiliriz yani. Buton props diyelim. Hatta yani burada yazdığımız ismin pek bir önemi yok da biz sadece standarda uyalım yine. Login buton props diyelim. Şimdi bu butonumun ne gibi tipleri olabilir? Buton tipi olabilir, reset tipi olabilir, submit yani bir form tipi olabilir ve bunu kullanıcıya her seferinde söyletmek isteyebiliriz. Mesela diyelim ki type diyelim ve diyelim ki türün bir tanesi buton olsun ya da türün bir tanesi submit olsun ya da tipin bir tanesi reset olsun ya da türün bir tanesi şu şekilde undefined olsun. Bu şekilde bir tip tanımlaması yapabiliriz. Daha sonra full width diye bir tanımlama yapalım. Yani bu da yine aynı şekilde şey olsun, zorunlu olmasın ve diyelim ki boolean diyelim. Bunu da neden yazdık? Çünkü bizim normalde bir tane CSS'imiz var. Bu CSS ile birlikte biz bunun şey olduğunu söyleyebiliriz. Full width mi değil mi? Yani küçük mü kalsın ya da tüm sayfayı mı kaplasın? Bunları söyleyebiliriz. O yüzden dolayı boolean yapısını da göstermek için ekstra olarak bunu söyleyeceğim. Sonra tekrar geleyim bir tane daha virgül. Children diyeceğim. Children'ı daha önce söylemiştim. Yani ben şu butonla butonun arasındaki şu yazacağım yerin ismi. Bunun değeri muhakkak olması gereken şey, yine zorunlu olmasın isterseniz, React not olmak zorunda. Bunun tipi bu. Children'ın tipi budur. Hiçbir zaman değişmez. Sonra diyelim ki onClick. Bu butona basıldığı zaman bir işlem olacak arkadaşım. Bu da zorunlu olmasın. Ama bunu yazarken de tam olarak şu şekilde yazıyoruz. Diyoruz ki void. Yani burada bir action bir şey olabilir yani. O yüzden dolayı bunu bu şekilde söyleyebiliyorum. Başka tip olarak söyleyebileceğim şu an bununla ilgili, butonla ilgili aklıma pek bir şey gelmiyor açıkçası. Şöyle tekrar bakayım. Boolean'ı gösterdik. String'i gösterdik. Başka ne ekleyebiliriz? Şöyle test diyeyim mesela. Şöyle bir tiplere bakayım. Gerçi tiplerde direkt gelmiyor. Tamam, ben olmazsa dokümantasyona bakayım tekrar. Başka gösterebileceğim tip varsa yine aynı şekilde ekleyeyim. Onları da tekrar göstereyim. Başka bir şeyde göster, başka bir parçada göstereyim. Şu an bu login butonumuzu mesela bu şekilde gelip yapalım. Şimdi bizim burada butonumuzun bir onClick eventi var ama biz buradaki bu onClick'i kullanmayacağız. Biz buradaki bu onClick'i buradan sileceğiz. Bizim yukarıda yazmış olduğumuz onClick'i burada söyleyeceğiz. Tabi bunu söyleyebilmemiz için yine aynı şekilde benim buraya bir süslü parantez açıp 2 nokta ekleyip login buton props diyerek bunu söylemem gerekiyor. Ve burada tüm değerlerimi yeniden söylemem gerekiyor ki ben aşağıda bu değerlere erişebileyim. Diyelim ki bu şekilde bunu söyledim. Sonra burada gelip diyeceğim ki on click, yukarıda yazmış olduğum parametreden gelen. Şurası ne olacak? Children olacak zaten. Sonra geriye ne kaldı? Full width kaldı. Full width olayı birazcık karışık aslında. Aslında çok da karışık değil. Tek bir tane ekleyeceğiz. Bununla ilgili çok sık kullanılan CLSX diye bir kütüphane var. O yüzden dolayı onu düşündüm. Şu an bir tane değerimiz var. Çok fazla kafa karıştırmayayım. CLSX'i de bir sonraki şeyde hem yükleyelim hem de onunla da bir örnek göstereyim size. Şimdi burada yine aynı şekilde class name özelliğimiz tamam aynı şekilde kalsın. Ama burada bir de ekstra olarak şunu demek istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Class name'den sonra şöyle bir tane süslü parantez açayım. Tekrar süslü parantezle kapatalım burayı. Ve tuhaf tırnaklarla
şöyle şunun içine şöyle tamamen keseyim. Bu değerleri bu tuhaf tırnakların içine ekleyeyim. Sonrasında diyeceğim ki dolar işareti, süslü parantez, eğer ki burası full width ise full width ise, tam olarak full width ise daha doğrusu, şimdi birazdan kullanımını da göstereceğim size. Full width ise o zaman buraya yapacağın şey arkadaşım senin VV, buraya şöyle bir parantez açacağım, diyeceğim ki V full diyeceğim. Tamam. Şimdi gelelim bu login butonu müsait bir yere ekleyelim bakalım. Header'a da ekleyebiliriz ama V full burada kullanmak birazcık saçma olacak, yani tüm sayfayı kaplayacak. Bu şeyde olsun, yani burada da kullanabiliriz, hiçbir sıkıntı yok aslında. Biz Hero'da yine ya da şeyde kullanalım biz. Şunun altında kullanalım biz. Tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki login buton. Bunu yazdığım zaman yukarı eklemem gereken kütüphane tam olarak buymuş. Yukarı otomatik ekledi zaten. Sonra bunu kapatıyorum. Bunu şu şekilde direkt tabii ki küçültebilirsiniz. Sonra login butona geldiniz. Bakın Ctrl Space'e bastınız. Şimdi sonunda soru işareti olanlar zorunlu değil. Bunu öncekinde söylemedim sanırım. Ama soru işareti eğer ki şöyle, bunları da ekledik artık. Şöyle tekrar bir tane daha hero ekleyeyim gösterebilmek için size. Evet, şöyle tekrar geleyim. Bakın image zorunluymuş. Eğer ki yazmazsanız hata alırsınız. Image 2 zorunluymuş. Yazmazsanız hata alırsınız. Description'ınız yazsanız da olur, yazmasanız da olur. O yüzden dolayı buna dikkat ediyoruz. Tekrar login buton. Geldim. Teker teker değerlerimizi söyleyelim. Şimdi biz buraya children değeri eklediğimiz için bunu bu şekilde kullanamayacağız aslında. Tekrar gelip login buton diyeceğim. Buraya diyeceğim ki test buton bu ya diyeceğim. Şöyle yazalım. Evet, gördüğümüz gibi test buton bu ya geldi. Sonra buraya gelelim. İlk olarak full width'i göstererek başlayacağım. Sadece full width yazıyorum. Gördüğümüz gibi tüm sayfayı yani V full oldu ve tüm sayfayı kapladı. Yani bunda sadece bir değer vesaire bir şey aktarmıyoruz. Boolean yapısında olduğu için sadece ne yapıyoruz? Geliyoruz, bunu bu şekilde söylüyoruz. Sonra diğerlerine geçelim. On click event'i diyor. Şimdi biz normalde header'da ne dedik? Dedik ki işte router, push vesaire bu şekilde kullandık. Yapacağımız şey aslında yine aynısı. Şunu şu şekilde gelip yazıyor, kopyalıyorum. Bakalım tekrar neredeydi? Page. Buraya gelip aynı şekilde yapıştırıyorum. Ama bunu buraya yapıştırırken de şöyle bir sıkıntımız olacak. Router vesaire yüklemedik. Ya da yukarıda bir tane bir şey yazmamız gerekiyor. Öncesinde o şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi dursun, onu birazdan yapalım olmazsa. Şöyle 10 click'i sileyim. Onu birazdan halledelim. Başka ne değerimiz kaldı? Önce onlara bakayım. Type değerimiz kaldı. Type değerine bakın, Ctrl Space yaptım. Yine burada değerleri geldi. Mesela submit diyelim. Şu şekilde bu da geldi, kullanabiliyoruz. Şimdi buton içinde yine aynı şekilde geleyim. Burada neredeydi? Header bölümünde. Şöyle şunları önce bir kopyalayalım. Pet name vesaire var çünkü. O yüzden dolayı hata alacaktık yoksa, ve use silent yazmamız gerekiyor. Şunları yazmamız gerekiyor. O yüzden dolayı geleyim yine buraya da aynı şekilde bunları bir öncesinde kopyalayayım. Şunları şöyle aldım. Tekrar header'ıma geldim. Şunu da aynı şekilde gelip alıyorum. Linklik bir işimiz yoktu sanırım. Gerçekliymiş zaten burada. Şunları aynı şekilde geldim aldım. Bir de use silent'ımı gelip almam gerekiyor. Use pet name ve use router kullandığım için ekliyorum bunları. Tamam. Şimdi gelelim bunun submit özelliğine. Tekrar geliyorum. Burada on click diyeceğim. On click'ten sonra ne istiyorsam, neyi çalıştırmak istiyorsam burada söylediğim gibi header'da söylediğim gibi şunu gelip aynı şekilde buraya alabilirim. Evet, şimdi tekrar buna bastığımda nereye gidecekmiş? Out'un içindeki login sayfasına. Bastık, gitti. Gördüğümüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Yine parametreler tanımlayabiliyoruz. Şimdi bu yazmış olduğumuz komponenti, hero komponentini ben artık istediğim herhangi bir sayfada çağırabilirim. Aynı şekilde tüm değerlerimi vererek çağırabiliyorum. Şimdi şöyle örnek göstermek gerekirse bundan bir tane daha mesela gelip kopyalayayım. Bunun altına aynı şekilde gelip bir tane daha ekleyeyim. Ve bu sefer resimleri değiştireyim. 3 diyeyim.
Bir tane daha resim vardı. Ha, şurası da 3 PNG şeklinde söyleyeyim. Ve gördüğümüz gibi bu da altına bu şekilde gelebiliyor. Bu neden bunu bu şekilde tanımladığımızı ekstra olarak bir daha göstermek istedim. Daha sonra bunlarla ilgili döngüye sokma işlemleri vesaire gibi çeşitli işlemler yapacağız. Ama öncesinde size bir iki bir şey daha göstermek istiyorum bununla ilgili. Daha sonra diğer komponentlerimizi aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Yani komponent yapılarını iyice öğreneceğiz. İşte mesela bu butonda bir on click event olabilir. Onu nasıl ekleyebiliriz gibi çeşitli, yani şuradaki türleri, tipleri öğrenerek devam edeceğiz. Şimdi öncelikle size şunu göstereyim. Bu yapacağımı daha sonra sileceğim. Yani sadece dokümantasyonu yazıp sileceğim daha doğrusu. Rafce diyeceğim şu şekilde. Tekrar. Evet. Şimdi normalde biz ne yaptık? Bunu bu şekilde çağırdık. Bunu çağırmanın bir yolu daha var. Yani olur da kaynak dokümantasyonda vesaire görürsünüz. Bu neden böyle çağrılmış yani diyebilirsiniz diye ekstra bir özellik olarak gösteriyorum bunu. Bunu bir de şöyle çağırabilirsiniz. hero.react.fc, daha sonra küçüktür heroprops eşittir ve tekrar gelip buraya bir süslü parantez ve burada yine aynı şekilde değerlerinizi çağırabilirsiniz. Şu an hata aldık çünkü sayfamda benim 2 tane hero'm var. O yüzden dolayı hata aldık. Ama bu da dediğim gibi sadece bir ekstra bir örnek. Sadece bunu da bu şekilde kullanabileceğinizi bilin diye ekstra bir şey olarak söylemek istiyorum. Şimdi bizim özellikle burada interface kısmında hero props'larına neden değerler girdik onlardan bahsedeyim bir de. Şimdi normalde siz bunu yukarıdaki şu props'ları yazmadan buradaki bu yazıyı silerek de çalıştırdığınız zaman çalışabilir. Bir sıkıntı olmayabilir. Ama deploy ederken diyecek ki arkadaşım diyecek. Sen image diye bir değer tanımlamışsın ama sen hayırdır diyecek. Yani bunun değeri ne diyecek. Sen buna bir tip belirle diyecek. O yüzden dolayı biz bu tipleri ne yapıyoruz? Interface'i kullanarak bunların tiplerini söylüyoruz. Image'in tipi string. Description tipi string. Zorunlu mu değil mi? Şu soru işareti bu işe yarıyor. Zorunlu değil anlamına geliyor. İşte ne yapabiliyoruz? Bunları söyleyebiliyoruz. Sadece string değil. Bununla birlikte kullanabileceğimiz diğer değerlerimiz de var. Bunları da zaten göstereceğim. Ama sadece öncesinde şöyle küçük bir giriş yapayım istedim. Bunu da bu şekilde anlatayım. Şimdi şunu tekrar silip buradaki şu butonumuzu aynı şekilde yapalım ve bir örneğimiz daha olsun. Evet. Şimdi biz butonlarımızı kendimiz nasıl oluşturabileceğimizi, içine nasıl parametreler ekleyebileceğimizi öğrendik. Onun dışında Hero için de aynı şeyleri yaptık. Bunu bir tek bunlar için değil, birden fazla alan için de aynı şekilde yapabiliriz. Ve bunlarla ilgili bir de hazır aslında bir kütüphane var. Size biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Bunları her seferinde uzun uzun yazmak istemeyebilirsiniz. Yani ya da hazırını bulup aynı şekilde kullanmak isteyebilirsiniz. Daha hızlı bir kod yazmak isteyebilirsiniz. Bunun için Shotcon diye bir site var. Shotcon'un sitesine geldiğimiz zaman burada kullanabileceğimiz bir sürü şey var. Burada Components bölümüne tıklayalım ve burada kullanabileceğimiz her şeyi görebilirsiniz. Butonlar, kartlar, badget'lar, diyaloglar, formlar, inputlar, label'lar, ne ararsanız var burada. Ve kullanımları da oldukça basittir. Ve birlikte bunları birazcık kullanalım. Hem de ileri seviyesi için sizin için bir örnek olsun. Bunun için öncesinde installation bölümüne gelip buradan Next.js'ye tıklamamız gerekiyor. Daha sonra tekrar gelip buradan şunu aynı şekilde gelip kopyalamam gerekiyor. Bunu sadece gelip bu şekilde durdurayım, kopyalıyorum ve yüklenmesini bekliyorum. Bu yüklendikten sonra ben ne kullanmak istiyorum? Ben şu an butonlarımı kendim yazdım. Ama buradaki butonu da kopyalayayım ki butonu nasıl kullanabileceğimizi de görelim birlikte. Şimdi burada default seçeneğini seçebilirsiniz. Bir farkı yok. Fark etmiyor. Bunlardan birini seçebilirsiniz. CSS variables for colors diyor. Evet istiyorum diyorum. Bu şekilde yüklemesini yapıyorum. Şimdi bunu yüklediğimiz zaman bizim normalde şurada bir tane global CSS dosyamız var. Burada birazcık değişiklik yapıyor. Bunları vesaire ekliyor. Bunu da ekstra olarak söyleyeyim. Sonra ben mesela buton yüklemek istiyorum. Şunu aynı şekilde geliyorum ve butonumu buraya ekliyorum. Bu aslında birazcık ileri bir konu ama hazır bu komponent yapısına gelmişken bundan da kısaca bahsedeyim. Şimdi ben bunu yaptığım zaman benim yerime geliyor bir tane buton oluşturuyor. Hop bir butonum var.
Ben bu butonu nasıl kullanıyorum? Birlikte şimdi bir de buna bakacağız. Hemen projemi şöyle bir ayağa kaldırayım ve bu butonumun içindeki değerlere şöyle birlikte bakalım. Şimdi normalde bunun için birazcık CSS bilgimizin olması gerekiyor tabii ki. Burada bir şey var. Şöyle tekrar geleyim bakayım. Sıkıntı var mı? Page. Tamam, bir şey yok gibi. Şimdi şurada yine bunun altına gelip aynı şekilde kullanalım. Şurada benim eklemiş olduğum butona bir bakalım. Diyor ki arkadaşım diyor benim varyantlarım var diyor. Varyantlarından kastı aslında bunun stilleri. Burada görebiliyor muyuz? Şöyle bakalım. Göremedik. Şöyle kendimiz yapalım. Öncesinde şöyle bir buton diyorum ve components UI butonun içindekini bu şekilde çağırıyorum ve yukarı kütüphanesi ekleniyor şöyle. Daha sonra tekrar geliyorum. Bunu kapatıyorum. Sonra tekrar buraya geliyorum. Bunun içinde yine aynı şekilde gördüğümüz gibi bir sürü değer var. Ben bunlardan varyantı kullanmak istediğimi söylüyorum. Daha sonra şu şekilde geliyorum. Hangisini istiyorsam seçiyorum. Default diyelim mesela. Şöyle tekrar gelip sayfama bakalım. Sayfamı bir yenilemem gerekiyor. Yeniden ayağa kaldırdım ya, o yüzden dolayı. Evet, şu şekilde gördüğümüz gibi bir buton geldi. Tabii şu an içinde bir şey olmadığı için bu şekilde geldi. Şöyle buton yazayım içine. Evet, bu şekilde bir butonum var. Sonra default değeri dışında şunu şöyle bakalım. Gördüğümüz gibi kırmızı oldu. Tekrar gelelim. Ghost diyelim. Şöyle bir buton oldu. Ya da işte ne varmış? Outline varmış. Bu şekilde bir buton oldu. Ben bunun içine istersem kendim de yeni bir şeyler yazabiliyorum. Mesela my buton olsun benim varyantımın ismi. Diyelim ki text black olsun. Daha sonra bg sky 700 olsun. Bu şekilde olsun mesela. Geleyim sonra tekrar buraya varyant bölümüne geleyim. Burada my buton diye bir seçeneğim var. Bunu yazayım. Evet, artık gördüğümüz gibi bu şekilde benim bir varyantla bu butonumu kullanabiliyorum. Sonra başka ne özellikleri var? Size ile ilgili bir özellikleri varmış mesela. Size diyelim, yine aynı şekilde ne istiyoruz mesela? LG diyelim. Bu oluyormuş. Bir değişiklik olmadı. Başka ne varmış? SM varmış. Şöyle buton birazcık daha küçüldü. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Daha içinde aynı zamanda bunun aynı şekilde click eventlerini vesaire kullanabileceğimiz birkaç tane daha şey olduğunu görüyoruz. Ve yapısında bu olduğunu aşağı yukarı görüyoruz. Evet, bu da sadece ekstra bir özellik olarak söylemek istedim. Onun dışında sadece burası butonlarla bitmiyor. Ve aynı zamanda bu dokümantasyona geldiğinizde example bölümlerinde örnek kullanımlarını görebilmeniz gerekiyor. Şöyle bakalım. Mesela bu varmış, işte bunu gösteriyor. Bu varmış, bunu gösteriyor filan vesaire. Mesela şurada loading bir buton varmış. Bununla ilgili bir özelliği var mı? İçine şunu ekliyormuşuz mesela. Bununla birlikte ne oluyormuş? Bu geliyormuş mesela. Bunun gibi çeşitli özellikleri var. Bu da böylelikle işimizi hızlandırır. Başka neyi var? İşte karuseller var. Checkbox'lar var. Combo box'lar var. Bunları hepsini kendiniz yazabilirsiniz. Aynı zamanda bu burada yükledikten sonra ya da yüklemeden direkt burada inceleyerek takıldığınız bir yer olursa buna da bakabilirsiniz. Bunu da ekstra olarak sadece bir göstermek istedim. Sadece burada en azından şu an için sadece butonları anlatacağım. Diğerlerini de dediğim gibi deneyebilirsiniz ya da benim zaten yapmış olduğum projelerde, kanalımdaki diğer projeleri izlerseniz bazılarını zaten Shotcom kullanıyorum ben de. O yüzden onlarla da birlikte bunlarla ilgili pratikleri yaparak görürsünüz. Ama sadece bu sizin için bir giriş aşamasında bir bilgi olarak dursun kafanızda. Bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi şunu yapacağız artık. Blog sayfasına geçeceğiz. Öncesinde ben birazcık içerik hazırlayacağım. Bu hazırlamış olduğum içerikleri ne yapacağız? Burada döndüreceğiz ve bu hazırlamış olduğumuz içerikle birlikte burada bir şey yapacağız burada. Ürünleri getirir gibi blog yazılarını yan yana alt alta neyse getireceğiz. Evet. Şimdi blog sayfamızda şöyle devam edeceğiz. Blog page'imi açtım. Şu şekilde birkaç tane blog post ekledim. Bu eklemiş olduğum postlarda bir ID, title ve content oluyor. API'den de yine zaten aynı şekilde çekiyoruz. Tabii ki daha fazla bölüm vesaire olabilir. Ama şu an bizim amacımız bunun mantığını anlamak. Zaten bu yazmış olduğumuz veriyi biz burada ne yapacağız, nasıl göstereceğiz? Öncelikle buna bakalım. Şöyle yapacağım öncelikle.
Bir tane div açayım tekrar. Şöyle. Ve diyelim ki içine H1 blok yazıları. Yine aynı şekilde tekrar geleyim. Bir div daha açayım. Ve bunun içinde de ya da şöyle yapalım. Blok yazıları. Tamam, bu divin içinde olsun yine. Tekrar yine bir şey açayım. Burada diyeceğim ki yukarıda tanımlamış olduğum const'un ismi blog post. Nokta map. Daha sonra ben buna bir isim veriyorum. Yani daha doğrusu bunun içindeki elemanların hepsine kolay ulaşabilmem için bir tane isim veriyorum. Diyorum ki artık senin ismin post. Daha sonra post diyorum, eşittir diyorum. Tekrar bir tane normal parantez açıyorum. İçine çünkü diyeceğim ki HTML bir şeyler yazacağım ben diyorum. Daha sonra buraya tekrar yeniden bir div oluşturup kapatalım. Ve sonrasında buraya ben neyi getirmek istiyorsam bana gelecek. Öncesinde şöyle bir A yazayım. 3 tane A ekleyeyim. Ve şöyle tekrar gelip bir bakalım. Şimdi baktığımızda gördüğümüz gibi 3 tane A geldi. Bu ne demek? Benim 3 tane ürünümün, yani 3 tane blog postumun olduğu demek. Yani ben buraya tekrar gelip yeniden bir 4 dersem ve şöyle tekrar bakarsak, şuraya da 4 diye değiştirelim hadi. Şöyle tekrar bakacak olursak 4 tane verimin geldiğini görüyoruz. Şimdi ben bu verileri artık neyle ulaşacağım? Burada yazmış olduğum postla ulaşacağım. Yapmam gereken tek şey, mesela bir H2 açalım ve diyelim ki arkadaşım postun içindeki buradaki yeni ismi title. Title nereden geliyor? Buradan geliyor. Tekrar şöyle gelip bakalım. Gördüğümüz gibi bunlar geldi. Yine aynı şekilde tekrar geleyim, bir tane P açayım ve tekrar bir tane süslü parantez ve burada diyelim ki postun içindeki content. Ve hata almamak için bakın burada direkt bana bir hata yazıyor. K ile ilgili bir hatam var diyor. Bunu şu şekilde tüm divlerin şey olmuş olduğu şeye geliyorum, buraya diyorum ki postun içindeki ID diyerek bunu da söylüyorum. Bu hatadan da kurtuluyorum. Şöyle baktığımızda gördüğümüz gibi tüm şeyleri bu şekilde döndürebiliyorum. Bunu sadece bu şekilde döndürmeyebilirim. Yani ben bunun içinde aslında bir tane ne döndürebilirim? Komponent döndürebilirim. Şimdi birlikte aynı şekilde bunu yapalım. Hemen geleyim, komponentime geleyim. Yeni bir tane komponent oluşturayım ve ismine diyelim ki blok components diyelim ve tsx diyeyim. Daha sonra yine aynı şekilde rafce diyeyim. Ve buradaki şu yukarıda tanımlamış olduğum değerleri yine burada tanımlamam gerekiyor. Neden? Çünkü ben bu değerleri geleceğim burada bunun içinde vereceğim aslında. O yüzden dolayı burada şu an diyeceğim ki ilk olarak interface block components props diyelim ve şöyle yazalım. Diyeceğiz ki senin bir tane ID'in olabilir. String diyebiliriz ya da şu şekilde int yok, ne var? Number diyebiliriz. Fark eden bir şey yok ama biz string diyelim buna. Normalde şimdi şöyle düşünmek gerekirse MySQL, MS SQL kullanıyorsak number demek mantıklı. Ama işte MongoDB ya da diğer işte Firebase vesaire kullanıyorsak onlarda string dememiz gerekiyor. O yüzden biz yine string diyelim bu ID'ye. Sonra tekrar gelelim. Title diyelim. Title diye bir alanım olacak. Bunun da tipinin string olduğunu söyleyeceğim. Tekrar yine aynı şekilde geleceğim. Diyeceğim ki description diyelim mesela. Ve tekrar diyeceğim ki string. Evet, bunları bu şekilde geldim ekledim. Üçünü de zorunlu bir halde ekledim. Tekrar geliyorum buraya. 2 nokta ekledim ve bu 2 noktadan sonra props'umu ekledim ve bunun içindeki değerlerimi teker teker ne yapıyorum? Buraya ekliyorum. Evet, sonra yine aynı şekilde gelip burada bu değerlerimi kullanacağım. Şöyle birazcık bir tasarım yapmaya çalışalım. Şuraya öncelikle diyeyim ki div class name gap boşluklar için y ekseninde, yani yukarıdan aşağı dörtlük bir boşluk olsun. Gap yine x ekseninde de yine dörtlük bir boşluk olsun. Yan yana ve yukarıdan aşağı boşlukları söyledim. Ve tekrar geliyorum. H2 class name diyelim. Text'in büyüklüğü 3x large olsun. Ve bunun içinde de ne yazacak bizim? Title'ımızın yazacağını söylüyorum.
Tekrar yine aynı şekilde geleyim, bir tane P oluşturayım. Bu P'nin içinde de ne olacak? Benim description'ım olacağını söylüyorum. Buraya kadar okeyiz. ID değerini kullanmadık. Kullanmamıza gerek yok aslında. Yine de sadece burada ne yaptık? Söyledik. Yani yine istersek buraya bir yer aynı şekilde ekleriz. Ama şu an için ihtiyacımız yok. Ama bu ID ile birlikte daha sonra bir şey ekleyebiliriz aslında. Blok detail sayfası ekleyebiliriz. O yüzden dolayı bu ID sayfamızda bu şekilde şu an için kalsın. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Şimdi ben burada aynı şekilde gelip bu blok komponenti burada döndürdüğüm gibi aynı şekilde burada da döndürebilirim. Yine şu divi key'i buradan sileyim. Yeni komponentimin ismine benim blok components ekliyorum. Yukarı kütüphanesi de eklendi. Sonra geliyorum. Key değerine benim posttan gelen ID'min olduğunu söyleyeceğim. Tekrar geliyorum. Description değerine süslü parantez benim posttan gelen content'imin olduğunu söylüyorum. Tekrar geliyorum. Evet, şurada pardon. Tekrar geliyorum. Title değerime benim posttan gelen title olduğunu söylüyorum. Şimdi biz burada bu ID değerini zorunlu tuttuğumuz için hata alabiliriz. O yüzden bunu şöyle zorunsuz bir şekilde olduğunu söyleyelim. Ve şu şekilde baktığımızda gördüğümüz gibi bir yapımız oldu. Aynı zamanda artık ben burada bunun tasarımlarını da rahat bir şekilde gelip güncellerim. Mesela bunları bu şekilde ekledim ya. Mesela boşlukları düzgün ekleyememişim mesela. Hemen mesela bir padding 4 ekleyelim şöyle. Aralarındaki boşlukları şöyle açayım. Copy X işe yaramamış demek ki. Ya da Y. Tamam, bu şekilde ekleyelim. Ya da flex vesaire kullanmadığım için yaramamış olabilir. Flex diyelim mesela, yan yana gelsinler. Ya da yan yana pek güzel durmadı. Bu şekilde ne yapabilirim? Kullanabilirim. Evet. Map'lerimizi bu şekilde kullanabiliyoruz. Hatta map'lerle birlikte ne yapıyoruz? Yazmış olduğumuz komponentleri bu map'lerin içinde döndürebiliyoruz. Güzel. Evet, şimdi useSilent ve useServer üzerinde çok fazla durmayacağım. Temel olarak size mantığını az çok anlatmaya çalıştım. Bunlarla ilgili eğer örnekler isterseniz kanalımda zaten bunlarla ilgili yapmış olduğum, geliştirmiş olduğum bir iki tane proje var. Zaten daha fazlasını da çekmeye çalışıyorum yine aynı şekilde. Onları inceleyerek onları yaparken zaten useSilent ve useServer'ın aralarındaki farkları öğreneceksiniz. Şu an her ne kadar ben gelip de size useSilent'da şu, useServer'da şu diyecek olsam da ne olacak, bir süre sonra unutacaksınız. Yani gereksiz bir bilgi vermiş olacağım size. O yüzden dolayı bence useSilent ve useServer'ı en iyi öğrenme yolunun pratik yapmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolayı benim ya da başkasının videolarını yine aynı şekilde izleyerek ya da işte bunlarla ilgili proje geliştirerek ne yapabilirsiniz? Öğrenebilirsiniz. Mesela biz şu an useSilent kullandık. Ne yaptık? Geldik burada işte Next Navigation kütüphanesini kullandık. Ama useServer'da başka bir kütüphane kullanmak gerekiyor, örnek olarak yine söylemem gerekirse. Yani çünkü mesela bir API'den vesaire bir istek atıyorsak ne yapacağız? Başka bir kütüphaneden veri çekeceğiz. O yüzden şu an her ne kadar dediğim gibi anlatmış olsam da karışıklık olacak. Biz şu an use path name ve use router'ı gördük. Bunun gibi başka göreceğimiz yine aynı şekilde parametrelere bakalım. Mesela blog sayfamızın detay sayfasını aynı şekilde birlikte yapmaya çalışalım ve bu şekilde devam edelim. Evet, şimdiki konumuz rendering. Yani renderlama işlemi. Şimdi biz normalde şu an bu sayfayı görüyoruz. Aslında ne oluyor? Bu bizim şu an görmüş olduğumuz bir render. Yani benim butonumun burada olacağını, işte about yazımın burada olacağını, blok yazımın burada olacağını ne yapıyoruz? Biz bunu görüyoruz. Bu bizim aslında bizim render işlemimiz. Şimdi biz render işlemlerini yaparken useSilent ve useServer gibi iki tane terim kullandık. Ya da doğrusu server hiç kullanmadık. useSilent kullandık. Şimdi bunların aralarındaki farklardan ve dezavantajlardan ve avantajlardan bahsedeceğim. Şimdi useSilent normalde kullanıcının bilgisayarında, yani bu bilgisayarda çalışıyor şu an. Ama useServer'da ne yapıyor? Giriyor bizim server'ımızda çalışıyor. Bunun avantaj ve dezavantajlarına gelecek olursak, bana kalırsa en büyük avantaj ve dezavantajı useSilent SE uyumlu olması, useServer tam olarak SE uyumlu olmaması. O yüzden genellikle SE uyumlu siteler yapılırken useSilent ile birlikte kullanılır. Diğer bir şey ise avantaj ve dezavantajlarına gelecek olursak yine aynı şekilde useSilent'da normalde bir bilgisayar ve telefonda, kişinin bilgisayar ve telefonda olduğu için eğer ki bilgisayar ya da telefon eski ise geç yüklenme gibi sorunlar olabilir. Ama serverımız bizim çok iyi olabileceği için o yüzden dolayı ne olacaktır? Hızlı bir şekilde render edilecektir. O yüzden dolayı serverda kullanmak daha mantıklıdır.
Şimdi şöyle teker teker söyleyeyim. Mesela Next.js geliştirme use silent değer kullanıyorsak Next.js ile birlikte geliştirme süreci hızlı olacaktır. Onun dışında sayfaya işte bileşenler, resimler gibi varlıkları çok kolay bir şekilde ekleyebiliyoruz. Sonrasında kodlarımızı rahat bir şekilde bölebiliyoruz. İşte gereken JavaScript kodunun performansını arttırabiliyoruz gibi gibi. Dezavantajları ise yine Silent'ın birçok özellik ve esneklik sağlamasına rağmen bazı geliştiriciler için aşırı karmaşık hale geldiği söyleniyor. Onun dışında Next.js'nin başka teknolojilerle kütüphanelerle bağlılıkları olduğu için bu uygulama geliştirme süresinde birazcık yavaşlatabiliyor. Server bölümünde ise yüksek performans vardır. En büyük özelliklerinden bir tanesi budur ama sunucu tarafında birazcık maliyet artabilir. Onun dışında API rotalama gibi özellikleri vardır. Yönetmek oldukça kolaydır. Sunucu tarafında Next.js uygulaması kullanmak aslında oldukça güvenliklidir. O yüzden dolayı tavsiye edilir. Dezavantajlarına gelecek olursak daha önce dediğim gibi tamamen maddiyat, parasal, birazcık sunucu tabanlı olduğu için maliyeti birazcık arttırabilir. Sunucu tarafında Next.js uygulamaları yönetmek oldukça zordur. Yani Silent'da yönetmek oldukça güzel ama server'da yönetmek birazcık karmaşık olabilir ve bakım gerektirir. O yüzden dolayı ve bakımları da birazcık zordur. Onun dışında başka senaryoları göz önünde alacak olursak. Mesela Silent için kullanılabilecek paketler. Biz geldik burada ne yaptık? Geldik ne kullandık? Use pet name, use router kullandık. Ama biz bunları use server yazdığımız zaman kullanamayız. Bunun için kullanacağımız şeyler başka olmalı. İşte Express.js, Node.js bunlarla birlikte bir şeyler kullanmamız gerekiyor. O yüzden dolayı bu şu an bu kullanmış olduğumuz Nextlink vesaire şeyde kullanamıyoruz. O yüzden dolayı ufak tefek farklılıkları var. Sonra materyal arayüzler kullanabiliriz Silent'ta. Diğer tarafta kullanmak için başka şeyler kullanmamız gerekiyor. Silent'ta kullanırken Axios kullanabiliyoruz. Server'da kullanırken de işte Socket.io, Password.js, Helmet gibi başka paketler kullanmamız gerekiyor. Yani kısacası maliyet, SEO, onun dışında kullanabileceğimiz kod farklılıkları oluyor use server ve silent'ta. Kısaca anlatmam gerekirse bu şekilde. Avantaj ve dezavantajlarını anlattım zaten. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? İşletmenin isteğine uyguntusunda veya işte geliştireceğimiz projenin avantaj ve dezavantajlarını varsayarak ona göre ne yapıyoruz? Silent ve server kullanıyoruz. Evet, şimdi blog detay sayfamızı yapalım. Ben bunlardan birine tıkladığım zaman öncelikle bir sayfaya gitmesini istiyorum. Bu sayfayı hemen oluşturalım. Diyeceğim ki ID. Neden ID diyeceğimi şimdi hemen size açıklayacağım. Hemen şunun içine bir de page.tsx oluşturayım ve sonra neden ID dediğimi söyleyeyim. Şimdi normalde biz ne dedik? Şöyle page sayfamıza gelelim. Şurada bir blog post oluşturduk ve dedik ki ID, ID2, ID3. Yani benim bir kontrol yaparken burada değerlerimizde bunlardan biriyle yapmam gerekiyor. API'den vesaire bir şeyden kontrol yapıyor olsaydım o zaman da neye göre kontrol yapıyorsam burada benim bu ismi söylemem gerekiyordu. Yani dinamik sayfamın benim ayırıcı özelliği neyse geleceğim burada onu söyleyeceğim. Yani unique ID'sini. Yine aynı şekilde gelip bunu buradan alıp buraya kopyalıyorum. Şu an bir API'den çalışmadığımız için o yüzden dolayı ne yapıyoruz? Burada bu sayfayı bu şekilde kopyalıyoruz. Sonra şuranın ismini blog detail olarak değiştirelim ve bunlardan birine tıkladığım zaman da bu sayfaya gelmesini istiyorum. Hemen geliyorum. Bunun olduğu sayfa blog components'miş. Blog components'in içine geldim. Şuraya hemen bir tane link yapısı istediğimi söylüyorum. Ve bu linkin hrefine de diyorum ki şöyle bir süslü parantez içine tuhaf tırnaktan blog dolar süslü parantez ve daha sonra buradaki bu ID'yi istediğimi söyleyeceğim. Şimdi normalde biz diğer taraftan bir ID göndermediğimiz için aynı şekilde gelip buradan bir de ne göndermemiz gerekiyor? ID göndermemiz gerekiyor. Hemen buradan diyeceğim ki ID eşittir
postun içindeki ID diyerek bunu da buraya ekleyeceğim. Şimdi bunlardan herhangi birine tıkladığımız zaman şöyle bakalım, bir şey olmadı. Kayıt mı etmedik? Hemen bakalım. Block components, link bir sıkıntı yok gibi. Şöyle sayfamı bir yenileyelim. Evet, geldi. Şöyle herhangi birine tıkladığım zaman blok 1'e gitti gördüğümüz gibi. Şu an sadece page yazıyor. Şimdi gelelim bu sayfamızı birazcık detaylandıralım. Şimdi normalde ben ilk başta şuradaki bir değerine bir ulaşmam gerekiyor. Bunun için diyeceğim ki daha önce kullanmış olduğumuz pet name'i buraya ekleyeceğim. Aslında pet name'e ihtiyacımız yok. Aynen, hiç yazmayalım pet name'i. Şimdi biz burada yeni bir şey kullanacağız. Diyeceğiz ki isme const query params diyelim ismine ve use params, yani yukarıdaki değeri almak istiyorum ben arkadaşım diyeceğiz. Ve bunu kullanırken de yine use silent kullanmamız gerekiyor. Hemen geldim, bunu yazdım. Sonra diyeceğim ki const id. Diyeceğim ki arkadaşım sen query params diye bir şey oluşturmuşsun ve use params'ı kullanmışsın. Bunun içindeki değerleri almışsın. Bunun içinde id diye bir arkadaş varmış. Onu sen benim bu değişkenime bir atasana sana zahmet diyeceğiz. Ve bunu bu şekilde yazacağız. Sonra diyeceğiz ki console.log acaba gerçekten işini sen düzgün yaptın mı? Seni şöyle bir kontrol edelim diyeceğiz. Console.log'a yazdığımızda gördüğümüz gibi şu an bir numaralı sayfadayız ve değerimizi aldığımızı görüyoruz. Şimdi ben buraya olmayan bir değer yazabilirim ya da abuk subuk bir şeyler yazabilirim. Bununla ilgili bir kontrol yapmam gerekiyor öncelikle. Diyeceğim ki arkadaşım const post diye bir değişken tanımlayacağım. Bu değişken benim şu yukarıda yazmış olduğum blog postun içinde bir veri arayacak. Arayacağı değer blok olacak. İsmi blok olacak ve bu bloğun içindeki id'yi arayacak. Bu bloğun içindeki id'yi arayacak. Ve diyecek ki benim id'ime eşit mi? Eğer eşit değilse şunu yap diyeceğiz. Eğer eşitse ne yapacak, gelecek bize bunu yapacak. Yani eşit değilse diyeceğiz ki kullanıcıya öncesinde arkadaşım sen şunu yaz ki aşağı tarafa hiç gelmesin diyeceğiz. O yüzden dolayı diyeceğim ki if post, şuraya tekrar geliyorum. Diyorum ki return div post yok kardeşim desin. Şöyle tekrar gelelim bakalım. Post yok kardeşim dedi. Ama benim bir numaralı değerim var. Bunu neden dedi? Şöyle tekrar gelip bakalım. 2. Hiçbirinde şu an post yok kardeşim diyor. Şöyle tekrar gelip bakıyorum. Aslında bir sıkıntı yok gibi. Post. Şöyle bir bakalım. Şöyle tekrar bir home blok. Şöyle tekrar bir daha bir gelelim bakalım. Post yok kardeşim dedi. Şurayı bir yazalım, sonra hatamıza bir bakalım olmazsa. Şöyle tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki postun içindeki title. Şöyle yazalım bakalım. Hala bir şey yok. Tekrar diyelim ki postun içindeki content. Evet, bunları bu şekilde söyledik. Dedik ki return div, tamam. Şu sorgumuzda mı bir sıkıntı var? Blok post find blok dedik. Bloğun içindeki id dedik. Şimdi şu arkadaşın bir türünü toString yapacağım sadece. Bir de bunu deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Blok id toString diyelim. Şöyle bunlar birbirini okuyamıyor, belki olabilir. Şöyle tekrar bakalım ve gördüğümüz gibi değerimizi okuyabiliyoruz. Şimdi ben buraya rastgele bir şey yazayım mesela. Post yok kardeşim dedi. Ama bir yazdığım zaman hiçbir sıkıntı yok. Değerlerden dolayı ne yaptı? Çıkartamadı. Bu şekilde artık değerlerimi görebiliyorum. Hatta bloğa geleyim, birine tıklayayım. Bu şekilde artık tüm değerlerimi ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Bu şekilde artık daha güzel bir tasarımla ne yapılabilir? Sayfa bu şekilde getirilebilir. Evet, şimdi gelelim Next.js'in en can alıcı noktasına. Root.js, root.ts. Şu an TypeScript ile yazdığımız için biz tabii ki ts kullanıyoruz. Tabii js ile de aynı şekilde ne yapılabilir? Kullanılabilir. Şimdi şöyle bakacak olursak diyor ki arkadaşım diyor
root.ts diye bir dosya oluşturuyorsun diyor ve onun içine bu şekilde bu metotları kullanabiliyorsun diyor. Peki biz bunları nerede oluşturacağız? Şimdi eskiden app değil Pages'ın içinde oluşturuyorduk. Hatta Tailwind config'in içinde de Pages diye şurada biz hatırlıyorsanız gördüğümüz gibi gösteriyor hatta. Normalde biz bunları nerede oluşturuyorduk? App'in içinde değil, Pages'ın içinde oluşturuyorduk. Artık app'in içinde direkt oluşturabiliyoruz API dosyamızı. Ama bazıları mesela hala Pages'ın içinde çalışması gerekiyor. Mesela Pusher diye bir eklenti kullanmıştım ben burada Messenger klonunda. Bunu Pages'ın içine yazmak zorunda kalmıştım. Ama kendi API rotalarımı yazacağım zaman app'in içine API diyerek yazdım ve bu şekilde kullandım. Şimdi bu TS dosyalarını nasıl kullanıyoruz? Birlikte birazcık bundan bahsedeyim. Şimdi kullanmak istediğimiz function türünü yani sorgu tipini get mi, post mu, put mu, delete mi bunları daha önceden bildiğinizi varsayıyorum. Get'te getirme işlemleri, post'ta bir form vesaire gönderme işlemi, put güncelleme ve delete işlemi bunlar için kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle tekrar gelip bir bakalım. Ben direkt buradaki dokümanta kendi şeyimden göstereceğim size. Şöyle mesela bir tanesine bakalım hangisi daha basittir diye bakıyorum. Mesela şu settings'e bakalım. Şimdi demişim ki ben burada export yenice function post. Bir tane post metodu oluşturmuşum. Ve benim burada bir Prisma DB ile aslında bir veri tabanım var. Prisma ile birlikte ben bir DB'ye istek atmak için Prisma DB diye bir yol oluşturmuşum. Burada diyorum ki const current user. Bu current user da kendim yazmıştım. Bu da onun içinde bir yerde. Burada ne yapıyorduk? Normalde giriş yapan kullanıcıyı almak için bunu burada kullanıyordum. Sonra diyorum ki body ile birlikte gelen request'ten gelen JSON dosyasında yani bir request atılmış sana bunları gelen sonuçları body değişkenine ata. Sonra gel bana bu body'nin içindeki name ve image değerlerini ver ve sonrasında işte gel bana işte bunlarla ilgili şu doğrulamayı yap, bu doğrulamayı yap. Sonra gel işte update user'da bu var mı? Bu şu şart var mı? Bunu var mı? Bunların kontrolünü yap. Sonra bana gel sonucu bildir. Yani ne yapıyorum ben root.ts dosyasıyla? Bir API yazabiliyorum. Yani kısacası şu an için anlatmak istediğim olay tamamen bu. Eğer ki bir API yazmak istiyorsanız ve full stack çalışıyorsanız ya da hazır bir API varsa bir istek atacaksanız yapmanız gereken şey tam olarak bu. API'nin içine API diye bir klasör oluşturmak app'in içine ve daha sonra bunun içine oluşturduğunuz API'nizin klasörün içine root.ts atıp ve bunu daha sonra çağırarak kullanmak. Evet. Bunu kısaca anlatmam gerekirse şu an için bu şekilde. Peki bunları nasıl çağırıyoruz? Örnek bir tane çağırma şekli de göstereyim size. Şimdi conversation'ın içine şöyle girersem page'de var mıdır? Burada yok. Conversation ID'ye gelelim mesela. Ya da şuradan page'e geleyim. Burada bir yerde vardır diye düşünüyorum. Burada da yok. Şöyle bakalım. Evet şu an arıyorum ya göremedim. Message input, message box. İyidir. Forma şöyle bakalım. Mesela yok burası da yok burası tam. Mesela diyor ki ben burada Axios'la birlikte kendi API'ma bir istek atmışım. Post isteği atmışım ve burada datamı göndermişim ve conversation ID'mi göndermişim. Daha sonra gelen sonuca göre burada diğer işlemlerimi yapmışım. Bunlar birazcık uğraştırıcı ve karışık konular. Açıkçası bunları uygulama yaparak anlamak daha mantıklı. O yüzden dolayı kanalımdaki diğer videolara bakabilirsiniz ya da başka kaynaklara aynı şekilde bakabilirsiniz. Bunları birazcık uygulamak gerekiyor. Öncelikle bir API'ye ihtiyacımız var. O yüzden dolayı şu an bunu sadece bu şekilde anlatabiliyorum. Ama şu an için bilmemiz gereken en önemli nokta root.js kendi API'larımızı, kendi HTTP metotlarımızı yazdığımız yer. Evet şimdiki konumuz Middleware JS. İsminden de anlaşılacağı üzere güvenlik duvarı. Bu dosyayı nerede oluşturuyoruz? Direkt ana dizinimizde oluşturuyoruz. Ne işimize yarıyor temelde diye soracak olursanız mesela bazı sayfalara bazı kişilerin gitmesini istemeyebiliriz. Örnek olarak kullanıcı giriş yaptıktan sonra şu sayfalara gitsin, giriş yapmadıysa şu sayfalara gidemesin şeklinde bir şeyler tanımlamak isteyebiliriz. O zaman genellikle bu dosyayı kullanıyoruz. Yine örnek olarak Messenger Clone projeme bakacağım. Hemen burada Middleware TS dosyamızı açalım. Mesela burada demişim ki arkadaşım demişim eğer ki
kişi giriş yapmamışsa Sing'in sayfasına gidecek. Burada without diye bir tane middleware şeyi var, kütüphanesi var, onu kullanmışım. Onun dışında conversation, eğer ki giriş yapmışsa, eşleşiyorsa conversation pet, user pet gibi sayfalara erişimin olacağını söylemişim. Çok fazla kompleks bir konu değil ama kısaca anlatmak gerekirse middleware TS'de bu işimize yarıyor. Evet, şimdi sıradaki konumuz environment dosyamız. Şimdi environment dosyası ne işimize yarıyor? Normalde hazır bir şekilde gelmiyor. Yine aynı şekilde bunu bizim aynı şekilde gelip nokta environment diyerek oluşturmamız gerekiyor. Eğer ki projemizi kitaba yükleyeceksek burada muhakkak bunu da ekstra olarak söylememiz gerekiyor. Ve başka bir kullanım olarak bir de bu var. Bunu da aynı şekilde environment.local diyerek de kullanabiliyoruz. Şimdi bu environment dosyamızı dediğim gibi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Ne işimize yarıyor peki bu environment dosyası? Şimdi bizim saklamamız gereken kritik bilgiler olabilir. İşte next out secret key mesela. Ne işimize yarar bu next out secret key? Eğer ki başka bir kullanıcı bu next out secret key'i biliyorsa bizim kimliğimize bürünüp giriş işlemi vesaire yapabilir. Yani şifrelerimiz vesaire, şifre vesaire olmadan giriş işlemleri ve diğer işlemleri yapabilir. Ya da Google veya GitHub oluşturmuş olduğumuz bir giriş metodunu sabote edebilir ya da bizim bilgilerimizi alıp kendi projesinde kullanabilir. Onun gibi çeşitli alternatifler var. O yüzden dolayı paylaşmamamız gereken kendimize ait olan API key'leri, secret key'leri bu dosyanın içinde saklarız. Örnek söylemem gerekirse mesela Messenger Clone projesinde bayağı bir şey eklemiştim yanlış hatırlamıyorsam ama environment dosyası ne yazık ki burada yok. Netflix Clone projesinde environment dosyasını yanlışlıkla yükledim. Sonra da silmedim. Çok şey yapmadım, sallamadım yani açıkçası. O yüzden burada direkt göstereyim mesela. Environment mesela gördüğümüz gibi next out key, GitHub secret key. Daha sonra bunları direkt zaten devre dışı bıraktım. Database URL vesaire var mesela. Database'imizin bilgisi vesaire. Bunları ne yapıyoruz? Kritik bilgileri burada barındırıyoruz. Bu bilgileri kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. Eğer ki paylaştıysak da bunları değiştirmemiz gerekiyor. Ben zaten dediğim gibi bunları değiştirdiğim için bunların hiçbir hükmü yok. O yüzden dolayı bunları ne yapabiliyoruz? Burada saklıyoruz. Aynı zamanda projemize deploy ederken, örnek olarak Verse ile deploy ederken bizde environment variables diye bir bölüm var mesela. Orada bu key'leri direkt oraya yapıştırıyoruz. Ne yapıyor? Otomatik olarak geliyor. Verileri nereden çekeceğini biliyor. O yüzden dolayı kritik bilgilerimizi burada saklıyoruz. Şimdi Next.js'de en fazla kullanabileceğimiz paketlerden birkaçından bahsetmek istiyorum. Hazır UI'ler için Shotgun kullanabilirsiniz. Yüklemesini vesaire zaten daha önce göstermiştim. O yüzden dolayı şu an tekrar bir daha anlatmayacağım. Tailwind CSS zaten kullanıyoruz. Tailwind CSS'in özel config dosyası var. Bu config dosyasında font ayarları gibi, sonra screen ayarları gibi ayarlar yapabilirsiniz. O yüzden dolayı kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında en çok kullanacağınız şeylerden bir tanesi ikonlardır muhakkak. O yüzden dolayı React Icons'a gelip ne yapabilirsiniz? İkonları yükleyerek kullanabilirsiniz. Yüklemeniz için npm şu şekilde bir yükleme paketi var. Daha sonra buradan herhangi ikonu istiyorsanız gelip daha sonra üstüne tıklayıp hem kütüphanesini hem de ismini yazarak kullanabilirsiniz. Daha sonra Swiper JS'yi kullanabilirsiniz. Buna alternatif olarak birden fazla var. Ama en rahat, en kolay kullanabileceklerinizden bir tanesi Swiper JS'dir. Zaten bununla ilgili CafePub uygulaması yapmıştım. Ona isterseniz bakabilirsiniz. Bundan sonra sizin için faydalı olabilir yani. En azından nasıl bir tasarım çıkartabilirsiniz Next.js ile. Bunu bakabilirsiniz. Swiper JS ile birlikte slider işlemler için kullanabilirsiniz. Şöyle bakalım, göstermeye çalışayım. Aslında bu React'la çalışan bir şey. Next.js ile ilgili değil ama yine de sadece tasarım amaçlı bunu kullanabilirsiniz. Şöyle demo bölümüne gelelim. Burada mesela şu şekilde bir slider için kullanabilirsiniz. Burada birden fazla slider çeşidi var. Bunlara bakabilirsiniz. AOS kullanabilirsiniz. Şu şekilde animasyonlar için. Bunu da CafePub uygulamasında kullanmıştım. Buna da aynı şekilde bakabilirsiniz. Anime.js ile yine aynı şekilde animasyonlar ekleyebilirsiniz. Şöyle dokümantasyon bölümüne bakalım. Bunları use effect bölümünde kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde animasyonlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. ZooStand diye bir kütüphane var. Bu kütüphane durum yönetimi için kullanılan bir kütüphanedir. Bunu aynı şekilde kullanabilirsiniz. Örnekleri diğer projelerimde var.
bunları sadece ek olarak isimlerini söylemek istiyorum. Daha sonra CLSX diye bir kütüphanemiz var. Bu CLSX kütüphanesi class name'leri birbiriyle birleştirmek için kullanılır. Ne için birleştirmek için kullanılabilir? Şartlarınız olur mesela birden fazla şartınız olur. CLX kütüphanesiyle bu şartları birleştirmek için kullanabilirsiniz. Mesela burada diyor ki hello ise true, işte false ise false gibi seçeneklerle kullanabilirsiniz. Sonra recent diye bir şeyimiz var. Bunun da aynı şekilde Next Out projesinde kullanmıştım sanırım. Mail atmak için bu API key'i kullanabilirsiniz. Onun dışında resimlerinizi bir bulut sunucuda saklamak istiyorsanız bu siteyi yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şu an için aklıma gelenler bu kadar. Ee, Daha kullanabileceğiniz emin olun bir sürü kütüphane, bir sürü sayfa vardır. Ama şu an en çok kullanmış olduklarımdan birkaçını size göstermek istedim. Bu eğitimlikte bu kadar. Daha fazla anlatabileceğim açıkçası çok fazla bir şey yok. Bunlarla ilgili sürekli zaten proje geliştiriyorum Next.js ile vesaire. O yüzden dolayı Next.js ile ilgili eğer projeler görmek istiyorsan kanalıma abone olup beni takip edebilirsin. Alt tarafa bir yorum yapıp bir like butonu da atarsan sevinirim. Umarım senin için faydalı olmuştur. Daha çok proje hazırlamayı seven birisiyim ben. O yüzden dolayı bu eğitimlerde çok fazla açıkçası iyi değilim. Ee, Ama sana faydalı olabileceğini, en azından az çok başlangıç seviyesinden faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.